Evet, her neyse. Fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle hızlıca izleyeceğimiz videoları, şu mikrofonu şöyle ayarlayayım da biraz daha sesim gelsin. Bakalım. AS. Güzel. Güzel. Şimdi 3 4 5 6 video ama bu tamam. Dur. MT. Dur. MT. 0 al. Dur. MT. 0 al. MT. Sonra izleriz, daha gerek yok. Şimdi esas videoları şöyle bir ayarlamaya çalışalım. Aynen, iyidir bu ya. Ve tabii olmazsa olmaz. Dilim yandı gene. Papatya çayı da bize eşlik edecek. Öyle. Bu halde ilk videomuzu izleyelim. İlk videomuz neymiş bakalım. Ne alaka? Pencere yakalımı açıldım. Güzel. Yasaklanan animeleri izlemek beni mahvetti. I don't know Doğukan diye. Profil fotosu biraz tuhafmış elemanın. Her neyse, başlayalım. Bazı animeler çoğu izleyici tarafından rahatsız edici olarak kabul edilir ve hassas olan insanlara izlemesi önerilmez. Ancak birkaç anime var ki Hocam Perfect Blue biraz sertti ya. Bilmiyorum da yani bayağı. İnsanların önermemesinden de öteye gidip direkt olarak devletler tarafından izlenmesi yasaklanıyor. Kimi fazla vahşet içerdiği için, kimi çocuklara yönelik uygunsuz şeyler bulundurduğu için, kimi de bundan çok daha ağır. Bu animeyi biliyorum ben galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
şeyler işlediği için yasaklanıyor. Ben de her zamanki yaptığım şeyi yapıp kendime acı çektirmeye karar verdim. Bu yüzden de 3 tane birbirinden beter olan ve ülkelerce yasaklanmış anime bulup izledim. Daha önce sırf video yapacağım diye çok kötü kararlar verdiğim oldu ama bu galiba benim verdiğim en kötü kararlardan biriydi. Önden uyarayım, bu videoda bir hayli fazla rahatsız edici Oğlum Evangelion muydu? Lan yani sesime ne oluyorsa yani kapak fotoğrafları biraz ilgi çekici. en kötü kararlardan biriydi. Önden uyarayım, bu videoda bir hayli fazla rahatsız edici konudan bahsedeceğim. O yüzden videoyu izlemeye bunun bilincinde devam edin lütfen. Çektiğim acıya ve gördüklerime değmesi içinse kanala abone olmayı unutmayın. Hem ücretsiz hem de istediğiniz zaman abonelikten geri çıkabilirsiniz. Ayrıca haftanın 3-4 günü Orada yani tıraş olmaya da gideceğim. Saçlarımı da kestireceğim. Ona göre. Ne alakaysa. de yayındayım. Çok eğlenceli oluyor. Oraya da gelin. İlk animemiz Excel Saga aslında normal bir komedi animesiydi. Hatta oldukça da eğlenceli bir parodi animesi kendisi. Tipik 90'ların sonundaki hafif ofansif ve yetişkinlere uygun diyebileceğim esprilerle sarılı animelerden birisiydi Excel Saga. Ta ki 26. bölüme kadar. Bu öyle bir bölümdü ki normalde 25 hafta boyunca aralıksız ve sıkıntısız bir şekilde Japon televizyonlarında yayınlanan bir animeye 26. bölüme geldiğinde sekteye uğradığı ve direkt yayınlanması yasaklandı. Oha! Bunun sebebini açıklamam içinse en başta Excel Saga'nın ne anlattığını bilmeniz gerek. Yani pek de bir şey anlatmıyorlar aslında düşününce. Bir tane örgüt var dünyayı ele geçirmek isteyen. Başında aşırı havalı bir lavuk var ve 2 tane de kızımız var. Zaten örgüt sadece 2 çalışandan oluşuyor. Onlar da bu ikisi işte. Amaçları dünyayı ele geçirmek, ancak bu konuda hiçbir zaman başarılı olamıyorlar çünkü çok beceriksizler. Ana hattı bu aslında. Sürekli farklı bir temada karakterlerin başarısız olduğunu görüyorsunuz, gülüyorsunuz, geçiyorsunuz. Arada da içinde kan barındıran sahneler oluyor. Ama işte 26. bölümle diğer bölümlerin arasındaki farklardan birisi burada ortaya çıkıyor. Excel Saga'da kan bir komedi unsuru olarak kullanılıyor ve pek abartılmıyor. Ancak 26. bölümde bu kanın dozajı inanılmaz derecede artıyor. Öyle ki bölümün sonunda dünya kana boğuluyor. Veya içerisindeki cinsel unsurlar kısıtlı olan bu animede son bölümde basbayağı abartılıyor bu konu. Normalde opening'de kıyafeti varken şarkı söyleyen Excel ve Hiyat son bölümde çıplak bir şekilde söylüyor şarkıyı. Ya da direkt bir duş sahnesi var mesela, içerisinde oldukça rahatsız edici ögeler barındıran. Hem inanılmaz bir ima söz konusu hem de direkt gösteriliyor aslında her şey. Anlayacağınız, normalde bir şeylerin dozunu ayarlayabilen ve bu zamana kadar kabul edilebilir bölümler çıkarmış olan Excel Saga bir anda olduğundan 50 kat daha ağır şeyler işlemeye başlıyor. Hocam ilk 25 bölüme kadar normal anime seyrinde devam ederken 26. bölümde mi hentai olmaya karar veriyor? Onu anlayamadım ben. Bu kadar iğrenç şeylerin komedi gibi gösterilmesi daha da rahatsız edici oluyormuş, onu fark ettim. Tamamen ciddi tonda olsa alıştığım bir şey olacak ama bunu güle oynaya anlattıkları için delirmiş bir palyaçoyla aynı odada kalmış gibi hissettim. Peki neden 25 bölüm boyunca düzgün ilerleyen bir animenin son bölümü böyle oldu? İşte aslında tam olarak burası birazcık garip. Çünkü bu bölüm tamamen bilerek böyle yapılmış. Animenin yönetmeni Shinichi Watanabe öyle diyor en azından. Sınırları aşan bir bölüm olmasını istediğini ve özellikle Japon televizyonlarında yayınlanmaması için uğraştığını söylüyor. Zaten 26. bölümün adı fazla ileri gitmek. Bunun içinde olduğundan çok daha fazla vahşet, uygunsuz içerikler ve espriler kullandığını belirtiyor. Hatta sağlama alsın diye 26. bölümü normalde tam olarak 1 dakika daha uzun yapıyorlar. Bu da televizyonun onları reddetmesi için önemli sebeplerden biri haline geliyor. Tamam, yani bunların Eyvallah. hepsi bilerek yapılmış ve planlanmış. Anladık tamam. orayı. Neden peki? İşte orasını kimse bilmiyor. Ya insanlar son bölümü göremediği için merak edip DVD'sini alsınlar ve ekstradan kar etsinler diye yaptılar ki niye komedi animesinin devamını merak ettiği için DVD alsın millet bilmiyorum. Ya da sadece canları sıkıldı ve havalı olduğunu düşünüp ne kadar bel altı şey varsa bölüme koyalım da yasaklansın dediler. Bu ikisinden biri. Ve aptalca. Neden kimse buna abi bu çok zekice bir karar
değil dememiş bilmiyorum ama en nihayetinde yapılan yapılmış ve oldukça rahatsız edici bir bölüm izlemiş bulundu. Ha, serinin genelini öneririm ama pek Japon komedisine gülemesem bile beni izlediğim süreçte eğlendirdi. Sadece 26. bölümden uzak durun ki 25. bölümde hikaye bitiyor zaten. Hocam Japon komedisi demişken Gintama ve ya şu zamana kadar iki tane Japon özellikle komedi tarzında izledim diyebilirim. Bir Gintama, bir de Great Teacher Onizuka. Onizuka'nın o bambaşka, yani o bambaşka bir level harbiden de, yani o tam böyle benim levelim, hani sevdiğim, böyle hani biraz daha cinsel esprilerin havada uçuştuğu falan bayağı iyi bir anime. Gintama'da salak, salaklıklar üzerine, ama hani öyle bir şey ki abi çok ya, şimdi aklıma bir sahne geliyor ama onu anlatırsam hiç de komik olmayacak, o yüzden izlemeniz lazım. Hani Gintama'nın sevdiğim olaya anime kendisini hiç ciddiye almıyor ya, bak ben ona bayılıyorum abi. Bak Red Teacher on His Way'i de o yüzden seviyordum ben. Yani komedi yapımları kendini ciddiye almadığı sürece bayağı iyi oluyor dayı. İkinci yasaklanan animemiz Kite biraz şüpheli bir animeydi. Çünkü bu bir animenin normalde sahip olabileceği çıplaklık oranının çok daha üstünde şeyler gösteriyor bize. Bayağı açık seçik sahneler var. Video yaş kısıtlaması yemesin diye bir örnekleme yapayım size. Griffith ve Guts'ın şu meşhur sahnesi var ya, onun bayağı detaylandırılmış hali Kite'de sayısız defa uzun gösteriliyor. Ancak bir noktada da bir saat bile olmayan bir animeden iyi bir olay örgüsü çıkarttıklarını söylemem gerek. Küçük yaşta ebeveynleri katledilen Saba aslen dedektif olan Akai tarafından gizlice evlatlık alınıyor ve adeta bir silah gibi yetiştiriliyor. Ünlülerden tutun politikacılara kadar kim işlerine gelmiyorsa Saba'yı bir tetikçi olarak kullanıyorlar. Tabi bununla kalsa yine iyi ama onu illegal bir şekilde alan Akai ona fiziksel olarak da uygunsuz şeyler yapıyor. Bu sebeple de Saba içi boş bir kabuk haline geliyor zamanla. Ta ki başka bir tetikçi olan Oburi ile tanışana kadar. Kite özellikle zamanı için çok iyi animasyonlara ve dövüş sahnelerine sahip bir anime. Bayağı akıp gidiyor sahneler, renk kullanımı güzel, akıcı, detaylardan kaçılmamış. Tek sıkıntı bazı sahnelerde kalite inanılmaz derecede düşüyor. Bu artık benim izlediğim yerden mi kaynaklı yoksa estetik bir tercih mi bilmiyorum ama pek iyi durmadığını söylemem lazım. Hikayede oldukça ortada bitiyor. Normalde tam böyle tamamlanmış ve tatmin bir şekilde bölümü kapatacakken bir anda saçma salak bir olay oluyor ve her şey havada kalıyor. Ama onun dışında Kite sadece bu hatlarını ele alırsam güzel bir saatlik deneyim sunuyor. Ama buraya kocaman bir ama koyuyorum çünkü sadece bununla kalmıyorlar. Küçük yaştaki bir çocuğa uygunsuz yapılan şeylerden tutun az önce bahsettiğim God sahnesi ayarı şeylere çok fazla yer veriyor Kite. Hatta o kadar çok veriyor ki bunun detayına bile giriliyor. Normalde böyle sahneler sadece rahatsız edici olsun diye yapılır ve bırakılır ancak Kite'de basbayağı açıklamaya giriliyor bu konuda. Hiç gereği olmayan ve mide bulandıran sahneler bu. Evet, Griffith sahnesi öyle bir sahneydi, yani rahatsız olması gerekiyordu. Hani daha ne kadar ileri gidebilir? Bir insan nasıl insanlığını daha fazla kaybedebilir? Şeklinde bir sahneydi o. Harbiden de rahatsız ediciydi. Bunlar. Ayrıca kan ve vahşet konusunda da O yüzden de fazla uzun değildi zaten, yani hani fazla detaylı da değildi zaten. hiç geri Yani. durmadıklarını rahatça söyleyebilirim. Uzuvlar kopuyor, kan sıçrıyor, bir şeyler patlıyor, birileri patlıyor ve patlayan her şey. Ve nedense ana karakterlerimiz bu patlamalardan o kadar rahat kurtuluyor ki. Ya bir sahne var bak, tepeden düşüyorlar, bir şeye tutunuyorlar, tutundukları şey düşüyor, oradan köprüye düşüp yıkıyorlar, oradan arabanın üstüne düşüyorlar, araba köprüyü delip kamyonun üstüne düşüyor, kamyon yeri delip metroya düşüyor, sonra baştaki tutundukları şey de düşüyor ve tankeri patlatıyor. Ana karaktere de hiçbir şey olmuyor. Yani ciddi uzun zamandır gördüğüm en garip sahnelerden birisi buydu galiba. Doğru bile okudum mu bilmiyorum. Artık editlerken göreceğim. Bütün bu Hocam çok saçma. sebeplerden dolayı da Kite, Almanya, Norveç ve Avustralya başta olmak üzere bir sürü Hocam bak, Türkiye'yi sansürler ülkesi diyenler için Almanya'ya bir göz atmalarını öneririm. Gerçekten. Bence Türk televizyonları hatta biraz fazla özgür. Evet, biraz fazla özgür.
Yani burada yayınlanan bazı malum diziler mesela Alman televizyonlarında olmaz. Yani kablolu televizyonlarda belki olursa olur, evet. Ama öyle normal uydudan herkesin izleyebileceği, bir de prime saatte, dostum orada bir duracaksın. Orada bir duracaksın. Oyunlar konusunda da keza çok sıkıdır Almanya. Alman hükümeti. Oldum olası böyledir. Sen nereden biliyorsun lan? Oğlum internet dediği bir şey var. Allah Allah. Hani öyle bir slogana kapılıp tutturup öyle devam etmek değil olay. Olay hani onun arkasındakileri de araştırmak oldum. Yani daha beterleri de var. Tabii ne kadar sağlıklı? Yani çünkü Almanya'da da hiç sevmediğim olaylar var. Özellikle bu çocuklara karşı yürütülen bazı propagandalar var LGBT'nin. Malum hükümetlerden dolayı. Ben ona karşıyım dayı. Abi çocukları da bırakın yani. Çocuklar Transformers olmak ister. Aman koyayım yani. Bana kalsa ben de Benten veya ha, ben de Benten olacaktım. Hani ne oldu ama. Veya Dexter. Ama. Dexter'ın laboratuvarındaki Dexter. Seri katil olan değil. Hayır. Hayır. Zaten onu izlemiyordum ben tek küçükken. Çünkü bana uygun değildi. Zaten CNBC'de belli bir saate geçtikten sonra yayınlanıyordu o Dexter'da. Altyazılı bir şekilde. Yani o yüzden ben de küçükken bir laboratuvarım olsun. Dexter olmak istiyordum. Yani çocukların her dediğini yapacak mıyız? Her dediğine eyvallah mı diyeceğiz? Her dediğine tamam öylesi mi diyeceğiz? Hadi ama. Çocuklarınız da bir arkadaş da gibi değil. Bir anne baba gibi davranın. Her şeyin bir sınırı vardır. Gerçekten her şeyin bir sınırı vardır. Hayret bir şey ya. Ya bilmiyorum hani bizde mi böyle özellikle ya da işte bu yaşadığım bölgelerde mi de böyle gece 11-12'ye kadar abi sokaktalar. Ne oluyoruz da? Hadi benim o saatte olmam normal. Neden? 24 yaşındayım sen. 10 yaşta küçüksün benden. Ne oluyor o zaman? Oğlum ben o yaşta, onun yaşında baya böyle şey bekliyordum. Bakugan Mechthium Surge'ün yeni bölümünü bekliyordum Cartoon Network'te. Hatta sırf bu yüzden babamla bile kavga etmiştim. Çünkü kanalda Kurtlar Vadisi oynuyordu ve ben tabii Bakugan'ı da izlemek istiyordum. Tabii reklamlar da girdiğinde falan Cartoon Network'a bakıyorduk ama çoktan kaçmıştı. Eee, Ben de internetten İngilizcesini izlemiştim. İnternetten İngilizce bir bölüm izlemiştim. Türkçesi yoktu çünkü. İnternetten İngilizcesini bulup izlemiştim ve hiçbir bok anlamamıştım. O spoiler da yemiştim. Her neyse ya, demem o ki konu dağılmadan çocuklarınıza lütfen ebeveyn gibi davranın. Yani görüyorum abi, ya bilmiyorum, acaba ben çok mu geri kapalıyım ama bundan memnunum ya. Çünkü memnunum. Gerçekten de memnunum. Çünkü yani modernlik bu demekse mağara adamı olmayı yeğlerim. Bu sakalları falan daldırırım yarın ya. Neyse. İzlemeye devam edelim. Avrupa ülkesinde aşırı şiddet ve çocuklara yönelik uygunsuz Almanya'dan da gelmiştik de bu konuya. Almanya'dan.
Bu hareketlerden dolayı tamamen yasaklanıyor. Amerika'da ise sansürsüz halinin yayınlanması üzerine bir sürü problem çıkıyor. Çoğu eyalette çocuklara yönelik böyle şeyler yasak olduğu için izin verilmiyor. Sansürlü ve kesilmiş halinde ise bir problem çıkmamış diye biliyorum. İçerisinde bulunan bu tür sahnelerin dozajı çok daha az olsa ve 12 bölüm yapılsa ben Kita'yı çok severdim şahsen. Ki bu haliyle bile çok sevilmiş olacak diye Quentin Tarantino gibi film sektöründe inanılmaz önemli olarak görülen bir herif bile Kita'yı oyuncularına materyal olsun diye öneriyormuş. Bunun yanında 2014 yılında bir live action filmi de çıkmış kendisinin. Bazı şarkılara ilham bile olmuş. Ama bu yine de oldukça rahatsız edici bir anime olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hollywoodçuların masterpiece'iymiş. Hollywoodçulara da ne kadar güvenirsiniz orası apayrı bir mevzu. Çünkü çoğunun manyak fetişleri var, o yüzden siktir edin. Sürekli tadım kaçtı izlerken. Family Guy'ı bu yüzden abi seviyorum bak. Family Geldik Guy... rahatsız edici animelere. Tabii bunu biliyorum. Family Guy'ın şunu seviyorum. Hani böyle şakalar arasında öyle bir geçiriyor ki Hollywood'a. Ama son zamanlarda hiçbir şeye nedense cüret edemiyorlar yani. Eski sezonlara bakıyorsun. Yahudi esprileri havada. Hollywood esprileri tavanda. Şimdiki sezonlarda saçma sapan şey yani aksiyon çizgi filmi gibi biraz daha Rick and Morty'msi böyle. Rick and Morty'ye de baktığında iyice sıçtı sıvadı. Oğlum bak ben en son sezonu izlediğimde 2-3 hafta mı daha ne oluyor bitirdim. Hiçbir şey aklımda değil ama ilk 4 sezonu sorsam o kadar aklımda ki. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Adam gibi bir çizgi dizi animasyonu izleyemeyeceğiz mi? Bir South Park kaldı. Ama South Park'ta ne kadar South Park? Yani en son filmini izledim. Filmi de bana hitap etmedi ya. Filmi yok. Hani rahatsız oldum. Şöyle rahatsız oldum. Sanki bir South Park filmi değil de Netflix'te yayınlanan öyle herhangi bir yetişkin animasyon dizisini izliyormuşum gibi öyle bir senaryosu vardı ve gerçekten de bence kötüydü. Ne oluyoruz ya? Ya bak hani ben şöyle söyleyeyim hani çok eskiden beri de izlemiyorum. Ben South Park'ı, Family Guy'ı falan 2020'den itibaren 2020-2021 civarlarında izlemeye başladım. Hani ilk sezonlarını biliyorum. Son sezonlarını da biliyorum ve ilk sezonlarının ilk sezonlarıyla son sezonları arasındaki farkı da gayet objektif bir şekilde de söyleyebiliyorum. Çünkü ben onunla büyümedim. Onunla yetişmedim. Ha, Ben 10'i sorsan orada evet dur derim yani. Orada objektif olamam evet. Ama bu konuda da bilmiyorum ya. Mesela izleyecek diye bir şey olmadığı için ben anime izliyorum. Gintama'yı izliyorum. Ne yapayım yani yok izleyecek ya bak gerçekten hiçbir şey yok. Son zamanlarda bir Dexter sardım o kadar ama. Hani onu da tekrar tekrar izleyecek halim yok ya oğlum ne bu Kurtlar Vadisi mi sanki? Yani. Yani kendini tekrar izlettiremiyor Dexter. Veya Sopranos bak ne kadar sevsem de tekrar izleyemem. Yani o bir kere bir tadımlık. O bir kere atımlık böyle hani doyarsın sonra tekrar tekrar izlemeye çalıştığında yani sıkar. Harbiden de sıkar. Ve ben de sıkmaması için zaten. Dexter'da öyle mesela. Yani Dexter'a tekrardan bir başlayayım dedim. Yok izleyemiyorum dayı. Harbiden izleyemiyorum. Hele de ne hikmetse oğlum çevirisi çok kötü. Yani eğer ki gerçekten de İngilizce biliyorsanız veya İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız mümkün olduğunca Dexter'ı İngilizce altyazıyla izleyin. Çünkü öyle saçma sapan çeviriler var ki. Ya ben de bunu anlayamıyorum oğlum. Ne oluyor ya? Neyse. Şu videoyu bitirelim artık gerçekten. Babasına yani Shoujo Tsubaki'ye ve kendisini daha Hocam önce bir sirke katılıyordu değil mi? Doğru. 2 kere izlemiş olmama rağmen hala aynı rahatsız edicilikte olması gerçekten inanılmaz. Midori isimli 12 yaşındaki küçük bir çocuğu konu alıyor hikaye. Yani yasaklanmış animelerden bahsettiğim bir videoda cümleye böyle başlamanın hikayeyi nereye götüreceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama devam edeyim.
Yoksulluk içinde yaşayan ve çiçek satan Midori bir gün gizemli bir adam tarafından yardım teklifi alıyor ve bir adres alıyor. Hasta annesine bunu anlatmak için eve gidiyor ancak annesinin artık yaşamadığını fark ediyor. Bu yüzden son çare olarak ona verilen adrese gidiyor ve kendini garip bir sirkte buluyor. Sirkteki herkes deforme olmuş vücutlara ve enteresan parti numaralarına sahip. Bunu zorla sirkte çalıştırmaya başlıyorlar ve başına oldukça kötü şeyler geliyor. Bu videoda söyleyebileceğim türden şeyler değil ama bilin bunu. Zorbalanıyor, şiddet görüyor, uygunsuz şeylere maruz kalıyor. Kısacası hayatı cehenneme dönüyor. Onu mutlu eden tek şey olan Öyle bir şey ki zorbalanması bile orada en masum şey. Siz düşünün artık yani nasıl bir yapım bu oğlum? Ya bunu yapan da nasıl bir köpeklerini de sirkteki birisi fark ediyor ve yediriyor. evet, bu tencerenin içindekinin ne olduğunu Köpek, evet. tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kabus gibi hayatını ise sirke bir anda dahil olan Masamitsu bir nebze düzeltiyor. Tabii kendisinin orta yaşlı bir adam, Midori'nin ise 12 yaşındaki bir kız olması dışında hiçbir problem yok. Bunun yanında da her ne kadar ona iyi davransa da bu Masamitsu lavuğunun da bir karanlık tarafı var. Hayatını mahvediyor hatta kızın. Hikaye bu hatlarda ilerliyor ama yaşanan hiçbir şey arkasında bir mantıkla ilerlemiyor. Tamamen izleyici rahatsız olsun da midesi bulansın diye yapılmış her şey. Aradaki anlamsız sahneler, saçma sapan travmatize edici görseller ve niye olduğunu anlayamadığınız bir sürü şeyle dolu Shoujo Tsubaki. Arkasında bir sebep ve anlatılmak istenen bir şey olunca bu sahneleri tolere edemesem de çok küçük bir nebze kaldırabiliyorum. Ancak bu animeye karşı yapılacak hiçbir açıklama beni tatmin etmeyecek, etmedi de. Ben mi gerçekten arkadaki mesajı anlamadım diye düşünüp durdum ama hayır. Gördüğüm açıklamaların hepsi insanların kılıf bulmak için uğraşlarından çıkan mantıksız şeylerden ibaret. Ki zaten yanlış bilmiyorsam bu dünya çapında yasaklanan ilk ve tek anime. Diğerleri bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanıyor. Shoujo Tsubaki Bu hepsi ise ama. dünya genelinde Ya tüm dümdüz dünya. yasak. Kendisi önce Doğru karar. 1992 yılında Japonya'da bir çadırda gösteriliyor. Sonrasında 1994 yılında büyük bir sansür yiyor ve 2006'ya kadar böyle kalıyor bu. Dünya genelinde ise 1999 yılında İspanya'daki bir festival dönüşü Japonya gümrüğü filmi imha ediyor dümdüz ve ithalatla gösterimini yasaklıyor. 2006 yılında ise Fransız bir firma DVD'yi sansürsüz olarak yayınlıyor ancak o da havaalanında müstehcen içerik olduğundan dolayı imha ediliyor. 2013 yılına geldiğimizde de filmin orijinal hali bulunuyor ve şu an her yerde izleyebiliyorsunuz kendisini. Keşke de İnternette olduğu için çünkü. Yani. dünya üzerinden silinse diyorum kendisi için. Bu kadar iğrenç, anlamsız ve rahatsız edici sahneleri bırakın animede herhangi bir şeyde yok etmek gerek. Japonların zihinleri her zaman bir garip oldu ve derinine indiğimizde bundan çok daha beter yapımlar var ama bu yine de korkunç bir şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özetle yasaklanan Hocam animeleri burada Keion mu var? Evet, bu Keion. Rastgele anime izlemek de bu sefer iyi bir fikirdi. Hocam Keion'u hani anime kanalıyım diyorsan ve şu zamana kadar izlemediysen hadi ana. Ya Keion ya neyse bir şunu tek kapatayım da. Keion arkadaşlar çok büyük bir yapımdır. Harbiden de büyük bir yapımdır. Neyse. Evet. Komutan Logan neden haklı? Gelin izleyelim. Gora yani Gıcırtılı Olur Robot'un filmi Türk sinema tarihi için bir dönüm noktasıdır. Ne? Çünkü Gıcırtılı Olur Robot'un filmi Türk sinema tarihi için bir dönüm. Gıcırtılı olur. Gora yani Gıcırtılı Olur Robot'un filmi Türk sinema tarihi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü Yeşilçam'ın 70'lerdeki bilim kurgu denemelerinden sonra ilk kez bir Türk uzay filmi kült olma noktasına erişmiştir. Bu filmde Komutan Logar ve Arif karakteri arasında kurulan dualizmdeki olayların işlenişi, klasik uzay filmi ve ufoloji safsatalarının mizah haline getirilip izleyici önüne sunulması ile eğlenceli hale getirilmiştir. Fakat izleyici açısından nedense Arif bir uzaylı, bir yabancı, bir istilacı olarak Gora gezegeninin ağzına sıçması, düzeni bozması, hatta isyan çıkarması gibi olaylar hiç sorun olmamış. Komutan Logar ise hep canavarlaştırılmış, lümpenlikle özdeşleştirilmiş ve
psikopat gibi gösterilmiştir. Fakat Komutan Logar'ın temel motivasyonlarına baktığımızda durum oldukça farklıdır. Hadi Komutan Logar'ı anlamak için Arif'i kenara koyup Logar'ın açısından hikayenin en başına gidelim. Yıl 1789. Komutan Logar'ın büyük dedesi Komutan Kubar, Aksaray'a inip barışçıl bir şekilde dünyalılar ile iletişim kurmak istemiştir. Yanında 216'nın da büyük dedesi Nokia 3310 vardır. Fakat denk geldikleri köylü Komutan Kubar'a saldırmış ve 216'nın dedesi Nokia 3310'la zorla cinsel cimaya girmiştir. Saldırının etkisiyle neye uğradığına şaşıran Komutan Kubar apar topar kaçmıştır. Çünkü Gora gezegeni o yıllarda savaş nedir bilmeyen barışçıl bir gezegendir. Zaten film adını tam da bu zorla cinsel cima olayından alır. Gıcırtılı olur, robotun Kubar muhtemelen bu yaşadığı travmatik olayı Gora'ya dönünce rapor etmiş ve Gora istila korkusuyla silahlanıp yıllar içerisinde militer bir devlet haline gelmiştir. Hatta Gora gezegeninin asıl ismi farklıdır. İstila korkusu yüzünden gezegenin adını Gora yapmışlardır. Tamam, bu kısmı şu an uydurdum. Gelişen Gora sanayisinin işçi ihtiyacı için Komutan Logar'ın aklına harika bir fikir gelmiş. Medeniyet olarak düşük başka gezegenlerden adam kaçırıp Gora için köle işçi toplamaya başlamıştır. Bu işçiler hem gelişmemiş gezegenlerdeki sefil hayatlarından kurtulacak, Gora'da görece daha rahat bir hayat yaşayacak, hem de zaman içerisinde medenileşeceklerdir. Sürekli adam kaçırdığı gezegenlerin başında da dedesini zorla cinsel cima mağduru eden dünya vardır. Fakat Gora elitleri Komutan Logar'ın agresif politikalarından rahatsızdır. Halkların kardeşliği 31 kafasındalardır ama elde ettikleri refahın köle işçiler sayesinde olduğunu görmezden gelirler. Komutan Logar sayesinde ulaştıkları refah onları yozlaştırmış ve ılık yapmıştır. Plazalardan kafalarını çıkarmayan Gora elitleri, yabancı gezegenlerden gelen köle işçilere ana dilde eğitim, kız verip evlendirme, özellik gibi haklar vermek istemektedirler. İmparatorunun neden böyle işler Tolga abi değil. O kadar da değil yani. Hadi filmi izledik. Tamam, senin onu deme amacını çok iyi biliyorum ama yani bir Gora incelemesi ise hani biraz daha bu şeyleri bırakıp tam anlamıyla incelemek lazım diye düşünüyorum. Sevdiğim bir kanalda kendisi, yani dinlerim izlerim yani, ama o kadar da değil abi. lerle uğraştığını anlamayan gerçek vatansever Komutan Logar, yıllar içerisinde Gora elitlerinin kaypaklığından bıkmış ve gücü eline almak için çeşitli iktidar oyunlarına başlamıştır. Arif'in Gora'ya geldiği dönem, Logar'ın harekete geçmeye başladığı ana denk gelir. Logar artık gezegenin imparatoru Amir Toça'nın kızına talip olmuştur. Ama imparator kızını Vumar'ın oğlu Timar'a vermek istemektedir. Ama Vumar'ın oğlu Timar şeydir. Bu sebeple bu evlilik Ceku için ızdıraba dönecektir. Bu evlilik sonucunda kraliyet soyu da kuruyacaktır. Fakat Logar öyle değildir. Logar biseksüeldir. Uçanı kaçanı affetmemektedir. Zira Logar'ın Arif'e karşı başını Abi adamın biseksüele karşı söylediği şey uçanı kaçanı affetmemektir dedi. yakacak olan ileride biseksüelliği olacaktır. Devam edelim. Amir Toça kızı Ceku'yu Logar'ı sevmediği için ona vermek istemez. Koskoca gezegenin veliahtı, yani geleceği söz konusudur ama imparator bu konuda romantik davranır. Zaten Amir Toça basiretsiz bir adamdır. Kızına bile sözü geçmez. Gora gibi gelişmiş bir medeniyetin kaderi 420 yaşında bir gerizekalı buna bırakılamaz. Gençlerin önünün açılması lazımdır. Logar hem Vumar'ın oğlu Timar gibi kahraman olmak için hem de Ceku'yu kapmak için gezegene alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev yollar. Kutsal taşların kullanma kılavuzunu yok edip en yakın adamı Kuna'ya alev topunu durdurmak için hiperoptik basküler dondurucu aletini yapmasını emreder. Fakat alet çalışmaz. Zaten Kuna o kadar salaktır ki uzay gemisinin bile rot balans ayarını bir türlü doğru yapamaz. Gemi hep sağa ya da sola çeker. Bu noktada Arif ortaya çıkar. Ceku'yu öperek gezegeni kurtarır. Ama Komutan Logar'ın Fifth Element'i izlemekten başka numarası olmayan bir dünyalıya hem Ceku'yu hem de Gora'yı kaptırmaya niyeti yoktur. Amir Toça ile yaptığı anlaşma bozulunca bu defa şantaj yapar. Amir Toça'nın Gora pavyonlarında çekilmiş sadomaso gay alem gecelerinden fotoğraflarını koz olarak kullanır. Amir Toça erkek konslarla Goro havası oynayıp Goralıların vergisini yemektedir. Yani şantajın konusu cinsel cimalı fotoğraflar değil, Amir Toça'nın yaptığı yolsuzluktur. Ayrıca Kraliçe Mulu da asfalik değildir. Ulan uzaylıyla sevişiyorsun, bir de üstüne çocuk yapıyorsun, bir de üstüne imparatora senin çocuğun diye yutturuyorsun. Oha! Hani aldatmayı anlarım da uzaylı ile aldatmak başka bir seviye olmalı. Düşünsene, imparatorun karısı alien'la sevişiyor. Çok acayip. Evet, Komutan Logar'ın yöntemleri makyavelisttir ama tüm film boyunca Ceku ve Arif'i kovalamasının sebebi zalimlikten değil,
gezegeni koruma isteğindendir. Arif karakteri dünyadaki hayatında basit bir dolandırıcıdır. Sahte UFO resimleri yapıp satmaya çalışır. Masum yaşlı köylüleri kendi çıkarı için acımasızca kullanır. Sıradan halıları antika diye turistlere kakalamaya çalışır. Normal şartlarda kendi gezegeni olan dünyada bile başarısız olan, sürekli kolay yoldan parayı bulmaya çalışan, çıkarcı ve her şeyi kendine yontan bencil bir insandır. Komutan Logar tarafından kaçırılmasını bile paraya dönüştürmeye çalışır. Hatta Jakku'yu da uzaylılar tarafından kaçırıldığının kanıtı olarak dünyaya götürmeye heveslenir. Aşık olduğundan değil. Eğer Arif yeteri kadar abaza olmasaydı, Jakku'nun işvelerinden etkilenmeseydi, muhtemelen dünyaya döndüklerinde Jakku'yu Amerikalılara uzaylı diye $1.000.000 satardı. Çalışma Yok. kampından Jakku'yla kaçmasının O kadar da değil abi. O kadar da değil yani, tamam. Burada yedi ödül hakkını yeme yani. Yok, ya, onu yapacak bir karakter değildi Arif. Arif bir devrim liderine dönüştü. Çünkü Gora elitlerinin pembe gözlüğü yüzünden alt tabakada ve kırsalda yozlaşma artmıştı. Arif'in isyankar tutumu halka gaza getirmişti. Gora'da iç savaş çıkması Arif'in şeyinde bile değildi. Zira Arif Jakku'yu aldıktan sonra dünyaya s**tir olup gidecekti. Jakku ise iktidarın kilidiydi. Bu ikisinin evliliği demek Gora medeniyetinin dağılması anlamına geliyordu. Komutan Logar iktidarın kilidi Jakku'yu ele geçirdikten sonra Arif'i kovalamayı bıraktı. Ama Arif'in tek derdi özgürlük olsaydı KFA 1500'e binip dünyaya rahatça dönebilirdi. Fakat Arif, Garavel Usta'nın yanında eğitim almayı seçti. Garavel Usta'nın evi Arif için Beka Vadisi gibiydi. Her türlü gerilla taktiklerini beynine yükletti. Müptezel Faruk'la birlikte terör örgütü kurdu. Faruk aynı zamanda sapıktı. Aslında Ay'da, Jüpiter'de ve Merkür'de cinsel cima eden robotlar konulu bilimsel porno filmi çekmek istiyordu. Dönelim Arif'in terör örgütüne. İşit tarzı bir yöntem belirleyip yaptıkları tüm eylemleri Müptezel Faruk ile birlikte kaydetmeye başladılar. Arif'in işkence ettiği, acımasızca öldürdüğü tüm plekomatları kayıt altına aldılar. İşte tam da bu noktada Komutan Logar biseksüelliğinin kurbanı oldu. Logar'ın düğün öncesi üçlü cinsel cima aktivitesini havalandırmadan kayda alan Arif, düğünü bastığında bunu koz olarak kullandı. Logar kaybetti. Arif'in tüm Gora savunmasını sabote etmesi, tüm köle işçileri serbest bırakması ve Jakku'yu yanına alması gibi sebepler yüzünden Gora hem politik hem ekonomik hem de askeri açıdan çöktü. Gezegende kaos çıktı. Arif ise tüm bu olanları umursamadan dünyaya geri döndü. Tüm bunları kafanızda toplayıp empati yapın. Bir Goralı olduğunuzu düşünün. Allah'ın uzaylısı gelip gezegenin tüm savunmasını sabote ediyor. Gezegenin prensesini alıyor. Hocam şöyle bir şey var. Tam olarak öyle olmalı. Çünkü devam filmlerini de izlediğimize göre Gora aynı şekilde devam ediyordu. Yani herhangi bir çökme, herhangi bir değişme de yoktu. Aksine Komutan Logar'ın eline geçseydi büyük ihtimalle totaliter bir şekilde ilerleyeceği için bir diktatörya olacaktı Gora. Yani kısacası haklı olduğu birkaç tane yer var Logar'ın. Ama onun dışında yok, o kadar da değil abi. Ekonomiyi çökertiyor ve gezegenin en güçlü komutanına kaset skandalıyla 5 paralık ediyor. Ilık elitlerin desteğini alarak kamuoyuna bu durumu uzaylı da olsa insan insandır, halkların kardeşliği olarak açıklıyor, neyse neredeyse. Aslında Arif, Müptezel Faruk, Garavel Sidious ve 216 ile resmen galaktik terör örgütü kurup Gora'yı anarşiye sürüklemiş. Birleşik Gora'yı bölmüştür. Komutan Logar ise sonuna kadar direnip her yolu deneyip Gora'yı bir arada tutmaya çalışmıştır. İşte tam da bu yüzden Komutan Logar haklıdır. Hem de haklı oğlu haklıdır, fakat çok da Aladdin değildir. Yok da yok, o kadar da değil. Yani abi biraz zorlama olmuş be. Ya bir de bilmiyorum, acaba bu videolar çok mu tekrar ediyor böyle? Son zamanlarda çünkü hani ne zaman bir neden haklıdır videosunu izlesem böyle objektif de bakıyorum yani, çünkü ben ben Arif'i de sevmem ha. Tegora'daki ilk filmdeki şeyi.
Evet geldim. Şey diyordum Tegor hakkında. Ben şey de sevmem, harfi de sevmem. Logor hani ben izlerim böyle. Keyif alırım. Ve bence Faruk'un o filmi çekmesi lazımdı abi ya. Harbiden de ben de yani benim de merak ettiğim bir film açıkçası. Her neyse şimdi şöyle bir video buldum. PlayStation 2'de unutulmuş JoJo's Bizarre Adventure oyunu. Şimdi JoJo'nun 2002'de mi? Değil mi? Ta doğru. 2002'de bir oyunu vardı. PlayStation 2'ye çıkan tek Part 5'i anlatan oyun. Ama mangadan. Animeden hani zaten animesi kaç yıl sonra, 10 yıllar sonra çıktı. O yüzden her neyse bir izleyelim bakalım. Hirohiko Araki'nin ellerinden çıkan JoJo's Bizarre Adventure 1987'deki ilk yayınından bu yana 40 yıla yaklaşık süredir hayatımızda. Günümüzde 120 milyondan fazla satışıyla tarihin en çok satan mangalarından biri olup Japonya'da manga ve anime kültürünü etkilemesinin yanı sıra global olarak da popüler kültüre etki etmiş bir Bayağı. seri. Karakter tasarımlarından kıyafetlere, pozlardan tavırlara kendine has bir tarzı ve özgünlüğüyle sayısız esere de ilham vermiş bir yapım. Elbette bu kadar büyük bir marka yalnızca manga sayfalarında kalmazdı. 1993'te ilk kez sayfaların Oba. dışına çıkıp 3. parti olan Stardust Crusaders ele alınarak animeye uyarlandı. 2007'de ise 20. yılına özel olarak ilk parti olan Phantom Blood'ın bir anime filmi uyarlaması yayınlandı ki hala daha bu film bir kayıp medya ürünü. İnternette sadece 10-15 dakikalık kesitleri bulunan filmi 2007'de izleyenler dışında izleyebilen yok. Sebebi sevmedi Araki. Yani o tarzı sevmedi. Yani çünkü çizim tarzını sevmedi. Uyarlamayı sevmedi. Yani Araki sevmediği için aslında tek kısmen de iptal oldu. 2002'de ise David Productions ile sıfırdan uyarlanmaya başlayıp günümüzde yayınlanmasını beklediğimiz Part 7 ile hala daha anime serüvenine devam ediyor. Bu uyarlamalar ile de popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi artık. Fakat bizim işimiz bu kısımla değil tabii ki. Bizim odaklanacağımız taraf her zamanki gibi oyun tarafı. JoJo'nun oyun tarafı ilk kez 1993'te SNES'e çıkan bir RPG oyunu ile başladı. Ardından 98'de arcade salonlarına, PlayStation ve Dreamcast konsollarına gelen dövüş oyunu ile devam etti. PlayStation 2 döneminde ise 2002 ve 2006 yıllarında 2 adet beat'em up oyunuyla karşımıza çıktı. Daha sonrasında 2013'te All Star Battle, 2015'te Eyes of Heaven, 2019'da da kimsenin neden çıktığını anlam 2012'de duyuruluyor All Star Battle. Ondan sonra çıkıyor. Yani hem All Star Battle oyununun duyurusu hem de animenin duyurusu oluyor. veremediği Battle Royale oyunu olan Last Survivor ve son olarak da 2022'de All Star Battle'ın yenilenmiş versiyonu olan All Star Star Battle Battle. R ile günümüze kadar geldi. Ha. Bugün ise bu oyunlar arasından 2002 yılında PlayStation 2'ye çıkışını yapmış olan JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind'i ele alacağız. Ve evet, oyunun adı direkt animenin partının adıyla aynı. Olabilir. Uyarıyı da geçmeden etmeyeyim, bekleneceği üzere 5. part olan Golden Wind'den spoiler içeriği anlatacaklarım. Güzel Yani olur. 5. partı bilmiyorsanız ve spoilerları yemek istemiyorsanız üzgünüm ama burada yollarımız ayrılıyor. Çok kötü. Oğlum çok kötü lan. Hocam yani bu böyleymiş zaten. Evet. Ama yok ya.
Animede birebir aynıları var. Buongiorno Giovanna, ne va yume caro. Aha, Türk oldu. Gio. Giorno Giovanna yani. 2002 yılında çıkan JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, 15 yıla yakın süre sonra gelecek anime uyarlamasından önce Part 5'i manga dışına taşıyan ilk içerik oluyor. Capcom tarafından geliştirilen oyun sadece Japonya'ya özel çıkış yapıyor. Aslında Batı'ya da Gyo-Gyo's Adventure adıyla tanıtılarak listelenmiş bir oyun olsa da daha sonrasında oyunun Batı'ya özel portunu iptal ederek oyunu çıkarmama kararı alıyor. Capcom ayrıca bu oyun için mangadaki çizim tarzını oyuna yansıtabilmek amacıyla Artist Toon adı verilen, mangadaki çizimi ve cel shaded görselliği 3 boyutlu ortama taşıyan bir grafik tekniği de geliştiriliyor. Bu sayede de oyunun görselliğini olabildiğince ana materyale yakın halde 3 boyutlu ortama taşıyor. Oyun Part 5'in birebir uyarlaması olarak çizgisel bir oynanışa sahip klasik bir beat'em up oyunu. Beat'em up türünü bilmeyenler için kısaca önünüze çıkan her düşmanı pataklayarak ilerlediğiniz aksiyon dolu bir tür. Günümüzdeki anime oyunları geçmişe kıyasla çok daha geniş bir kitleye hitap eder halde ve artık neredeyse her türde çıkış yapan anime oyunları görüyoruz. Ancak eski dönemlerde anime oyunlarının büyük çoğunluğu dövüş oyunları, visual novel'lar veya muso tarzında oyunlardan oluşuyordu. Çizgisel hikaye anlatımı ile ilerleyen farklı yapımlar o dönemde oldukça azınlıktaydı. Golden Wind ise işte bu azınlığın içinde yer alan bir oyun. Aslında JoJo gibi absürtlüğüyle öne çıkan bir seriyi bu türe uyarlamak başlı başına zor bir iş. Çünkü JoJo'nun çoğu sahnesi birebir kapışmalardan oluşuyor ve bu kapışmalar asla sıradan ilerlemiyor. Ters köşelerle, mantık dışı hamon veya stand yetenekleriyle ve garip zeka oyunlarıyla ilerliyor. Dolayısıyla bir geliştirici için bunu oynanışa dökmek zor ve elinde iki seçeneği oluyor. Ya bütün bu absürtlükleri bir kenara atıp standart bir oynanış yapısında oyunu yapacak ya da her kapışmayı özel kılacak sekanslar, mini oyunlar ve farklı mekanikler ekleyerek ilerleyecek. Golden Wind ise bu iki yaklaşımda denemiş ama ağırlıklı olarak ilkini tercih etmiş tabii ki. Yine de bence dönemine göre hiç de fena iş çıkarmamış bir uyarlama. Oynanış açısından genel beat'em up'lardan bir tık daha farklı bir yapıya sahip. Çünkü beat'em up deyince insanın aklına combo bazlı pataküte farklı hareketlerle dövüştüğünüz bir yapı geliyor. Yani mesela kare üçgen kare ile farklı hareket, zıplayıp kare ile farklı hareket, üçgen kare kare ile farklı hareket tarzında kombolar, dövüş tarzları gibi şeyler. Fakat Golden Wind daha basit ve düz bir yapıya sahip. Bu combo olaylarını içermiyor maalesef. Peş peşe vurabileceğiniz yapıyı da içermiyor. Kare ile düz vuruş, çarpı ile genelde sersemletme veren ağır bir vuruş yapıyorsunuz. Bunları peş peşe kullanma veya kombolama imkanınız yok. Yuvarlak kaçınma için, üçgen ise standınızın özel hareketi için kullanılıyor. L1 ile stand modunuzu açıp kapayabiliyor, R1 ile de standınızın farklı özel vuruşunu kullanabiliyorsunuz. Genelde bu R1 vuruşu peş peşe seri vuruşlar oluyor, Giorno'nun muda muda diye yumruk sallaması gibi. Bunların dışında başka da hareketiniz yok. Dışarıdan bakıldığında oynanış bir tık normal ve eğlenceli gözüküyor olabilir ama oynarken öyle hissettirmiyor. İlk başta dışarıdan oynanışa baktığımda bir tık ilgi çekici ve keyifli bir oynanışı var gibi duruyordu ama oynarken öyle hissettirmiyor. Çok sıradan yapıya sahip bir oynanışa sahip. Kütük de bir oynanışı var aslında. Şimdi 20 senelik oyun bir zahmet kütük olsun diyebilirsiniz ki doğrudur, haklısınız. Ama beat'em up oyunlarında bu çok fazla hissedilmemesi gereken bir durum oluyordu. Çünkü mantıkta hepsi aynı oynanış tarzına sahip oyunlar. Golden Wind'de düşmana vurduğunuz an düşman kendini ya yere ya da sizden uzağa atıyor. İkinci bir vuruş yapmanıza olanak vermiyor. Çünkü o sendelemeyi yediği anda vuruş yapamıyorsunuz ve vuruşlarınız da aşırı hızlı ve seri olmadığından animasyon bitene kadar düşman kendini toparlıyor. Uzun süreli hasar vermek istiyorsanız mecburen R1'i kullanmanız gerekiyor. R1'in süresini uzatmak için de basılı tutup charge'layabiliyorsunuz da bu özelliği. Genellikle çarpı ile sersemlet, R1 ile charge'da hasar vur döngüsüyle ilerledim ben. Çünkü öbür türlü kapışmalar cidden çekilmeyecek halde uzun sürüyor. Pek akıcı bir oynanışa sahip değil yani. Toplamda 8 oynanılabilir karakter var. Giorno, Bucciarati, Mista, Narancia, Abacchio, Fugo, Trish'in yanı sıra bir de Part 5'te sürpriz olarak karşımıza çıkan Polnareff de oynanılabilir olarak oyunda bulunuyor. Her biri de standına göre farklı oynanış tarzına sahip ve size farklı biriyle oynadığınızı cidden hissettiriyor. Mesela Giorno ve Bucciarati daha yakın dövüş odaklıyken Mista ve Narancia daha menzilli saldırılar kullandığınız bir oynanış ile sizi karşılıyor. Akıncı olmayan sıkıcı... Merak ettiğim şey şu. Mista'nın standı olan Sex Pistols'u nasıl kullanıyor
Yani aksiyon bu tarz çeşitliliklerle canlı tutulmaya çalışılıyor ve bir noktada da bunu başarıyor oyun. Aynı çeşitlilik tabii ki düşmanlarda da var. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi aktaramazsın da ha. Yani farklı tarzda bir saldırı şemasına sahip. Hatta bazıları bölüm bazlı sizin birazcık kafa yorup çözmenizi gereken farklı sekanslı kapışmalara da sahip. Mesela Illuzio ile olan kapışmada aynanın içine girdiğimiz için her şey tersine oluyordu. Oyuna da bunu güzel bir şekilde yansıtmışlar. Kontroller ters halde ilerliyor ve standınız dış dünyada kalırken siz ayna dünyasında kalıyorsunuz. Illuzio'da aynalar arası geçiş yaparak hem size hem standınıza saldırıyor. Bu bir yandan gıcık, sinir bozucu bir bölüm olsa da bir yandan da güzel bir şekilde uyarlanmış bir bölüm. Bunlar dışında bu Bucciarati'nin fermuarlarıyla hangi insanın içine saklandığı, hangi duvardan geçtiğini bulmaya çalışıyorsunuz. Black Sabbath kapışmasında gölgelere dikkat ediyorsunuz. Gyakyo kapışmasında hareket halindeki bir araçtan ateş edip mermilerinizi hızlı kaçan düşmanınıza tutturmaya çalışıyor. Notorious Big de sessiz olmaya, etraftaki koltukları kullanıp dikkatini dağıtırken hedefinize varmaya çalışıyor. Çikolata ile olan kapışmada o sizi yakalamadan tepeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bazı bölümlerde de kapışmayı kazanmaya değil, belirli bir süre hayatta kalmaya veya rakibinize belirli bir hasar vermeye odaklanıyorsunuz. Bölümleri bu ufak farklı sekanslarıyla gayet çeşitli ve canlı tutmayı başarıyorlar. Elbette bir noktadan sonra yine düz kapışmaların döndüğü kısma evriliyor ama yine de bu çeşitliliği görmek güzel. En büyük hayal kırıklığı ise final boss kapışması. Bu kadar farklı sekanslardan sonra düz bir dövüş görmek üzücü oluyor tabii ki. Diavolo çok farklı bir kapışmayla sizi karşılamıyor. Şunu da belirteyim, ben hala daha tam olarak King Crimson nasıl çalışıyor Cermo yani Requiem formu evet. bilmiyorum. Anladığım ve hatırladığım kadarıyla birkaç saniyelik bir geleceğe öngörüp ona müdahale ederek gerçekleşecek geçmişi silip onun yerine getiriyor ama o kısım dışarıdaki insanlara zaman atlaması gibi gözüküp hiç yaşanmamış gibi gözüküyor ama etkisini de hissettiriyor yani sanırım. Tamam. Çözmüşsün ya abicim daha ne? Hala kafam karışık bu konuda. Yok öyle bu arada yani ben de Part 5'i ilk bitirdiğimde öyle olmuştum ama ikinci izleyişimde yani son izleyişimde özellikle tamam yani bu ne yapıyor? Krimizo'nun olayı gerçekliği yani geleceği gerçekliği olması beklenilen, öngörülen, olması zorunlu olan gerçekliği görüp bunu yeniden yazması ve bu yeniden yazmada zaman atlaması olarak fark edilmesi. Yani bu. Baksanıza çok güçlü. Fena güçlü. Ama hükmedebilir mi, hükmedemez mi orada emin değilim. Çünkü doğru kullanılalı evet ama genellikle dövüşler üzerine yani dövüş dışında mesela pek bir geçerliliği yok onun. Yani Kremizo'nun olayı e, dövüşlerde çok işe yaraması ama onun dışında yani dövüşler dışında nasıl etki edecek? Yani nasıl tepeye çıkacak? Nasıl en güçlü olacak? O var. Ha, bir de zaten Eee, gelişime de tek kapalı daha fazla bir gelişemez zaten. Hani tek güçlü bir stand. Ama Jorun onunki öyle değil. Hayat veriyor. Hayat veren bir stand. Bu gelişinde daha neler yapabilir? Of. Ve aslında Jer de tam bak Kremizon anlaşılabilir bir stand. Evet. Anlattım ama Jerry tam anlamıyla anlatamam. Çünkü animede bile tam anlamıyla bir doğru düzgün bir anlatısı yok. Üstüne üstlük tek bir kabiliyeti de gösteriliyor. Onun da çok ufak bir kısmı. Hani daha neler yapabileceğini siz düşünün. Yani. Oyunda ise bu tarz karışık bir yeteneğe gösteremeyecekleri için kapışmada Diavolo sanki Dion'un The World standını kullanıyor gibi dümdüz zamanını durdurarak size saldırıyor. Çok kötü. Pek bir etkileyiciliği kalmıyor Çok yani. kötü, evet. Çok daha büyük hayal kırıklığı ise Golden Experience Requiem oldu. Çünkü bana overpowered bir standı veriyorsun ve bana o hissi hissettirmen gerekiyor. Diavolo'ya karşı büyük bir üstünlük kurmam gerekiyor.
farklı yetenekler kullanmamı sağlaman gerekiyor fakat öyle bir şey olmuyor. Sadece bir farklı yetenek verip bir de o zamanı durdurma kısmından standınızın etkilenmemesini sağlıyor. Yani büyük bir hayal kırıklığı. Son boss harici genel olarak keyifli bölümlere sahip. Bölümlerin genel dizaynına gelecek olursak oyun Part 5'i birebir tamamen uyarlamıyor tabii ki. İlk başta birebir uyarlıyor demiştim ama çizgisel olarak anlamda bunu söyledim. Atladığı kısımlar tabii ki var. Sonuçta maksimum 4-5 saat süren bir oyuna onca içeriği koymak imkansız olurdu. Mesela Bayağı bir kötü oyunmuş. İyi ya, harbiden iyi ki gelmiş. Hani ta başta sövmüştüm neden getirmediniz diye. İyi ki getirmemişler, öyle söyleyeyim, çünkü çok kötü. Şöyle bir şey var. Jojo oyun olabilecek bir yapım değil. Ha, gerçekten değil. Yani atıyorum, siz Phil Baldwin'ın oyununu yapmaya da kalksanız bu hikayeli bir oyun olabilir. Evet. Hikayesi güzel olabilir. Evet, ama oynanışı güzel olamaz. Tam anlamıyla oynayamazsınız abi. Çünkü eee, olmaz. Ha, şöyle söyleyeyim. Mesela Love Train'i eee Task'ın dördüncü perdesiyle durdurduğunu nasıl oyuna aktaracaksınız? Hangi oynanış mantığıyla bunu yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim o. başlardaki Trish'i bulmaya gidilen kısımları içermiyor. Metallica'nın kapışmasını da içermiyor. Çok fazla Hocam, Metallica kapışması çok iyi bir kapışmaydı. Bak, harbiden çok çok iyi bir kapışmaydı. karakter etkileşimleri de içermiyor ki ona Ve geri zekalı Narança yüzünden, Narança olmasaydı orada Abakyo bile ölmeyecekti lan, doğru. Abakyo bile ölmeyecekti, amına koyayım. Zaten Metallica'yı yenmek çocuk oyuncağı olacaktı o zaman. Çocuk oyuncağı olacaktı. Yani niye? Boğazını mı kestim? Golden Experience var. Sticky Finger var, amına koyayım. Allah'ım yarabbim ya. birazdan değineceğim hikaye konusunda. Bölümler genel anlamda arena savaşları gibi. Belirli bir bölge içinde başka bir yere gidemeden kapışma başlayıp sonlanıyor. Zaten ana içerikte de böyle olduğundan buna söylenmek de bir tık boş olur açıkçası. Son olarak ise oyunun görselliği çok iyi. Başta Değil dediğim ya. gibi Capcom özel bir teknik geliştiriyor. Hocam kötü. Ya kötü yani, baksanıza. Tam anlamıyla aktaramam. Ya tabii, PlayStation 2'den ne bekliyorsun amına koyayım diyenlere Bunu haklısınız iyi diyorum yapabilmek sadece. için ve cidden bunu başarıyorlar. Mangadaki görselliği, karakter ve çevre tasarımını çok iyi yakalıyor. Tekrardan bunun ilk kez Part 5'in manga dışına çıkan bir uyarlaması olduğunu belirtmek isterim. Ve hatta yayınlanmıyorsam JoJo'nun ilk kez 3 boyutlu ortama uyarlandığı içerik de bu oyun. Capcom burada ciddi anlamda iyi bir iş çıkararak bölümleri ve karakterleri çok iyi bir şekilde 3 boyutlu ortama yansıtmayı başarıyor. Oyunun bitişinden sonra da istediğimiz karakterle istediğimiz karaktere karşı kapışabildiğimiz bir arcade modu olmasını isterdim. Karşısında bulunduğumuz rakiplerle de oynamak isterdim. Fakat oyun böyle bir moda sahip değil. Oyunu bitirdikten sonra What If tarzı bir mod açılıyor. Orada daha önceden oynadığınız bölümlerle farklı karakterleri seçerek oynayabiliyorsunuz. Yani Bucciarati Diavolo ile kapışmak yerine eğer Fugo Diavolo ile kapışsaydı nasıl olurdu gibi kafanızda senaryolar kurarak farklı karakterlerle bölümleri oynayabiliyorsunuz. Hikayeyi nasıl uyarladığı kısmına gelecek olursak oyun anlatımını iki şekilde yapıyor. Hikayenin bir kısmı 3D ara sahneleriyle bir kısmı da çizgi roman manga tarzı paneller ile anlatılıyor. Anlatımın neredeyse %70-80'ine kadarı manga tarzında ilerlerken 3D ara sahneler daha azınlıkta kalıyor ve Hocam, bu sahnenin 3 boyutlu olması kadar önemli bir şey yok. Çünkü bu sahne gerçekten çok önemli bir sahnedir. Bak, JoJo'nun en önemli sahnesidir şu sahne, bak. 80'ine kadarı manga tarzında Jono'nun ilerlerken 3D ara tabu sahneler sahnesi. daha azınlıkta kalıyor ve daha önemli anları göstermek için kullanılıyor. Şimdi ben mangayı okumadım, animeyi izledim. O yüzden eleştireceğim kısımlar anime ile kıyasladığım kısımlar olacak. Her ne kadar anime oyunun 15 yıl sonrasında çıkmış olsa da manga ne kadar bu duyguları iyi veriyor okurken bilmiyorum. JoJo size her dakika farklı duyguyu yaşatabilecek bir eser. Bir dakika önce güldürürken bir dakika sonra üzüp bir dakika sonra da şoka gireceğiniz etkileyici bir an gösterebiliyor. Fakat bunları Mangayı okurken ben bir şeyde öyle oldum. Silbol Run'da.
Jojo Lyon'da o kadar güldüğümü hatırlamıyorum ama Silbolran'da güldüğümü hatırlıyorum harbiden. Jojo Lyon bilmiyorum ya. Jojo Lyon'a karşı biraz nötrüm. Belki de tekrardan okumam lazım. Bunların hepsini kendine öz bir absürtlükle anlatıyor. O absürtlük sürekli bir şekilde hüzünlenirken de, güldürürken de, gaza getirirken de orada bulunuyor. Fakat oyunun genelinde hikaye anlatımı fazla Yok duygu ya. aktarımı içermeden dümdüz aşırı ciddi bir hikaye şeklinde anlatılıyor. Elbette o absürtlük yine içerisinde var ama Bu arada bu şeyler dövme arkadaşlar. Yani patronun üstünden aslında şu anda hiçbir şey yok. Bunlar dövme, herhangi bir elbise değil yani. etkileyici bir şekilde aktarılmıyor. Sanki dümdüz sıradan ciddi bir hikaye anlatıyor gibi anlatılıyor hikaye ve bu da sıkıcı kılıyor tabii ki anlatımı. Bunun yanı sıra hikayeyi de genel olarak çok üstünkörü anlatıyor. Çoğu kısmı kırpıyor. Karakterler ve geçmişleri hakkında neredeyse hiçbir adam akıllı bilgi verilmiyor. O yüzden de karakterlere karşı bir bağ kuramıyorsunuz. Onlara bir şey olduğu zaman da sizi pek etkilemiyor. Ana içerikte etkilemesinin sebebi o karakterlerin geçmişini öğrenip onlarla bağ kurmanızdı ama burada öyle bir şey yok. Yani zaten gerek Jojo severlerin oynayacağı oyun, yani Jojo bilmeyenlerin oynamayacağı bir oyun. Hani nasıl desem, mesela bir oyun size o animeyi baştan anlatabilir, işte o yapımı baştan sunabilir. Bu sayede siz bir yapıma animesiyle değil, işte o oyunuyla başlamış olursunuz mesela. Tamam, eyvallah. Ama bu öyle değil işte. Yani o yüzden kötü bir oyunmuş. Yok tabii ki. Fakat eğer bu oyunun Mugen oyunları eyvallah tabi bu arada. Mugen oyunları bile iyidir yani. spesifik olarak Part 5'i hali hazırda bilen kitle için tasarlandığını düşünürsek evet tempoyu baltalayabilecek çoğu kısmı çıkarmaları iyi. Ama eğer insanları JoJo'ya oyun yoluyla çekmeye Hocam Part 5'te baltalayan, lan Part 5'te filler bölüm bile yok. çalıştıklarını düşünürsek pek başarılı bir iş çıkaramıyor maalesef. Seslendirme kısmında da ufak bir değinmek istediğim yer var. Giorno ve Bucciarati'yi tanıdık isimler seslendiriyor. Giorno'yu Fullmetal Alchemist'ten Edward ve Attack on Titan'dan Hanji olarak tanıdığımız Romy Park seslendiriyor. Her ne kadar 15 yaşındaki çocuğa yakışır bir ses yapmayı beceriyor olsa da animedeki sese alıştıktan sonra bir tık garip duruyor tabii ki. Bucciarati ise oyundan 14 yıl sonrasında Part 4'ün animesinde Rohan Kishibe'yi seslendirecek olan Takahiro Sakura'yı Siktir. seslendiriyor. Oyun boyu bu adamın sesi nereden tanıdık geliyor diye düşünüyordum. Buradan tanıdık geliyormuş. Aslında 2007'deki 20. yıla özel çıkan filmin yanı sıra 2006'da da yine 20. yıla özel çıkan Hocam bu ne? Phantom Blood'ın da oyununa yer verecektim. Fakat aman yarabbi deyip yarım saat bile dayanamadan maalesef oyunu kapadım. Jojo adına üniversite projesi kıvamında dümdüz bir oyun nasıl yapmışlar bilmiyorum ama yapmışlar. Yani tarihten silinmesi gereken bir oyun. Keşke filmi yerine oyunu kayıp medya ürünü olsaydı da bulamasaydık hiçbir yerde. Ona hiç bakmanıza gerek yok o yüzden. Öte yandan Golden Wind ise Part 5'in muhteşem olmasa da hikayeyi verememesi ve oynanış kısmının çok hantal olması dışında bölüm ve karakter mekanikleriyle gayet iyi bir uyarlaması. Eğer Part 5'i seviyor ve o sahneleri birebir oynamak Seven Page istiyorsanız Buddha. bir şans verebileceğiniz bir oyun. Çok kötü. Çok kötü ya. Seslendirme de kötü. Hocam senin bir kanala göz Transformers. atmak istiyorum çünkü sen bayağı oyunlarla haşır neşirsin. O yüzden tek bir şey yaratacağım. Allah'ım aldık hocam. Jojo videonu tamam. Jojo'yu da sevebilirsin evet ama kötü ya. Gerçekten de kötü. Oyun kötü bu arada. Video iyi bence. Anlatman iyi olmuş. Ama şey kötü. Adventure 1 ve 2 söylendiği kadar. Hocam yani çıktığı döneme bakacaksın. Ama şöyle de bir şey var. Sony'in 3 boyutlu oyunları hiçbir zaman iyi olamamıştır. Olamamıştır abi, yani Sony zaten 3 boyutlu mantığı biraz Deadpool söylendiği kadar iyi miydi? Hayırdı.
Deadpool'un oyunu da meh işte. Ortalama bir oyundu. Hadi detayları güzeldi o kadar. Ben onu bir oynadım çünkü. Yepyeni nesil Cyberpunk. Oğlum Cyberpunk'a da gömdüğü şey. Hadi ama. Hocam çok kötü bir oyunmuş bu ya. Projector of the Earth. Hani ben biraz bir hüzün oldu ama. Ha bak mesela Ben 10'deki dövüşleri oyuna aktarabilirsin. Neden? Çünkü orada saf bir güç var. Hani saf bir güç gösterisi var. Doğru uzaylıyı doğru yerde tek kullanıp böyle. Ama JoJo'da böyle bir şey yok. JoJo'da doğru stratejiyi sen yaratıyorsun. Çünkü tek bir hakkın var. Benten'de 10 tane hakkı var pezevengin. JoJo'da böyle değil ama işte. O yani. O yüzden dövüşleri tam anlamıyla aktaramazsın. Harbiden aktaramazsın. O yüzden iyi ki de oyunu çıkmıyor bence. Animesi çıksın eyvallah. Yeter. Adam olmuş arkadaşım. Şimdi iki tane yabancı video izleyeceğiz arkadaşlar ve bunlardan ilki A New Super Nintendo ha yok. İlki I Made a Nintendo PlayStation. Şimdi PlayStation'ın çıkış hikayesini bilenler bilir. Normalde ilk olarak Super Nintendo'ya bir CD eklentisiyle birlikte bir CD eklentisi üzerine anlaşıyorlardı Sony. Ama sonra Nintendo Sony ile tam olarak anlaşamadığı için Philips'le anlaşıyor ve sonra Philips'le de anlaşamıyor ama yani artık ortada bir sözleşme olduğu için imzalanmış bir sözleşme olduğu için Philips de Nintendo'dan apayrı bir şekilde kendi konsoluna direkt üretiyor. Yani Nintendo resmi olarak Nintendo yapımları olmayan ama kendi haklarının olduğu oyunlar üretiyorlar. Neyse. İşte Sony Nintendo ile anlaşamadığı için kendisi bir konsol yapımına başlıyor ve ortaya PlayStation çıkıyor bu. Ve tabi söylentiler de oluyor. İşte prototipler acaba var mıydı? Hani harbiden hani tamam tabi böyle bir konsol düşünüyordu. Acaba ortada bir prototip var mı yok mu? Var. Var. Ha, gerçek mi değil mi tam emin değilim ama. Yani. Neyse şöyle izleyelim bakalım. Cartridge slot. Hocam çok havalı ama çok tehlikeli yani. Bu bir çocuğun eline geçtiği an o parmak yani. The Nintendo PlayStation is a real thing. It really exists. Ha bu. Bu. Doğru ben de bunu gördüğümü hatırlıyorum. Hani e, e, kötüymüş ya. It was showcased at the 1991 Consumer Electronics Show right before Nintendo very publicly kicked Sony to the curb. As a result, there's only one working Nintendo PlayStation in the world. And last time it sold, it went for more than my house. So I don't think I'm 360 milyon dolar. going to be owning that one, but it did give me an idea. I was given half a PlayStation a few years ago. It spent the whole time in my toolbox with tools being thrown on it all the time. And I still have the Japanese SNES shell from my portable Super Nintendo video. So I just gotta sort of just put them together, right? And then it'll be a Nintendo PlayStation. I suspect this capacitor might be bad. Solder in the new one. Fix some broken solder joints I found. The only capacitor I had was too big and the wrong value, but I reckon it'll work. Hocam yani yapacağın şey şu mu? PlayStation 1'in içini SNES'in dışıyla mı birleştireceksin? There's a slight issue in that I don't have any way to put games in. But surprisingly, you can still get drives off the internet. They're pretty cheap and nasty though, definitely not made by Sony. And the disc touches the plastic. I really am happy that I now have ring scratches on my Moto Racer disc. I'm going to test this with a less important disc. Do I need that plastic? No, apparently I need that plastic. Why do new things all have to be junk? I appreciate that these are still being made, but it ruined my disc and it still doesn't work. Ow! Oh,
That's still powered on. I've adjusted the spindle height. The disc isn't touching. If I push down the lid closed button now... There we go. Now that it's working, it's time to rip its guts out. Don't need that. Anakart. Don't need that. Now, how am I gonna get this in here? There, I don't know, somewhere. Does it fit? Not quite. I think this should go this way. Oh, it's so close to fitting. Drama. There we go. That fits. So the power supply will fit up the back here, but I'm not gonna be able to plug anything into the power connectors, so I'm gonna relocate that. Connect some wires between the parts. Now it'll fit here quite nicely. I don't like this bit of metal under here though, so I might get rid of that. Oh, awesome, a mod chip, region free. This is the expansion connector. The last of the PlayStations didn't have this anyway, so it really doesn't need it. Yeah, heaps of space. Now, obviously this power cable is not going to reach the power supply anymore. I found this in my box of junk. It's pretty much completely the wrong thing. But if I cut off the first 5 pins, kind of jams in there, and hopefully that works. This is the Super Nintendo power switch. This is what I want to use. The PlayStation one's over here. We don't need that, so I'm going to get rid of it. There we go. Except this switch is actually 2 switches in one package. This one isn't, but that's okay. I have a solution. I'll make it so that this switch is always on. Cut the mains trace over here, solder some wires across the gap, then connect them to the switch. In its past life, this switch never had to switch any more than 9 volts, and I'm putting 240 volts through it. I'm sure it'll be fine. I think I should probably put the controller ports in next. It'd be really nice if this spacing's the same. You know, it's not too far off, but I think it's too far off. I thought there was nothing on that piece of board. There was something on that piece of board, but it only took a few jumpers to fix it. Now, I suspect this is not going to fit well. It's so close to closing on there without cutting the case. I reckon that's good enough. Even got the gaps filled up. And once again, the cables aren't going to reach. Hocam o minik Dramen'le yapsa daha iyi olacakmış ya. En azından sakatlık çıkmaz diyeceğim de çıkmamış da zaten. Just went looking and Çıkmış mı? Ha. Hocam şurada bir bant olduğuna göre. discovered that the cables I got to repair 3DO consoles have the same contact spacing. So if I cut this right here, it might peel. That should work. Now it's going to be a bit difficult to plug the AV cable in here, so I've flipped the motherboard over and I've plugged in the AV cable. I'm using the continuity test feature on my multimeter to figure out which solder connections I need to use, and I've just found the last one. I found this RCA panel on the back of an old TV chassis. If I mount this on the back, I can use any generic RCA cables. I just need to wire this to those 3 points I found on the motherboard plus ground. While I'm on this side of the board, I need to attach some wires for the disc cover closed switch. I could make do without it, but then I wouldn't be able to change discs on multi-disc games, and I wouldn't want to compromise the quality of the console, would I? I think it's time for some hot glue. Well, most of that dribbled back out again, but it's sitting there well enough for now. Oh look, if I break this off, and put a screw in this, then only half the mains connector has to be held on with hot glue. There you go, you'd never know it wasn't factory. Installing the motherboard. Oh look, the AV ground even lines up with the motherboard ground. I can just pile a bunch of solder here for extra strength. This reset button's not going to be very useful here. I want to reuse the power light though, so I'm going to just take that out gently. Now that I've got wires for the reset switch and the power light, I can put the power supply in. Except I don't want any chance of this high voltage in here touching this board. So I'm just going to give it back its old home from the PlayStation. Hot glue, and a bit of the melty plastic trick, then a lot more hot glue. Hot glue, hot glue, hot glue, hot glue, hot glue, hot glue, hot glue. Because of the memory card slots, there isn't enough room under there for a power light, but I think if I take a bit of this plastic off and sit the power light the other way, it might just fit. I've marked where I think it should go, and some hot glue will hold it in place. I found this scrap PCB with some tactile switches on it. I'm going to try and use these to make the disc cover open switch and the reset switch work. This plastic part used to reach all the way through to the motherboard of the Super Nintendo where the reset button was. It's not going to work for this though. I'm hoping I can just hot glue a tactile switch in here, then cut off this shaft bit by bit until it presses that button and pops back up again. And there we go, it works. I'm going to use eject for the disc tray open button. It seems fitting. The idea is the same, but I'm going to have to take off a lot more plastic. That's not a straight cut.
It's not too bad. It's a little bit low on this side, but if I drop that side down as well, it'll be okay. Except there's a slight problem. I'm pretty sure if I connect the wires from the old lid switch to the eject button, I'm going to have to hold this down the entire time the disc's in. I don't want to do that. So it's time to plug it in. I need it turned on so I can make some measurements and figure out a way around that. Çalışıyor mu? Yeah, had me worried for a bit because it took a little while to Çalışıyor. turn on. There are two main logic voltages which most digital stuff like this seems to use. They're 3.3 volts and 5 volts. Older stuff always uses 5 volts, newer stuff tends to use 3.3. I'm fairly sure the PlayStation uses 3.3 volt logic and there's no 5 volts anywhere in here. These are the two wires that I connected to the back of the motherboard for the lid open switch. If I measure voltage across them, I can see that it's 3.5 volts. It's a tiny bit higher, but that's 3.3 basically. The other thing I need to find is a 3.3 volt power rail. The 3.3 volts coming out of those wires is just a signal. That's not what I need. To find the 3.3 volt rail, I need a ground first, which is easy to find because it's the traces that go to the case screws. Nothing else should ever be connected to case screws. Once I've grounded my black probe, I'm looking at these big thick traces here. I want to measure each of those until I find the one that's the voltage I'm looking for, and that's it there. So one of the chips in the PlayStation somewhere is sending out that 3.3 volt signal to the switch. When the switch closes, the signal gets connected to ground, and the chip sending it out all of a sudden loses that signal and says, wow, okay, that lid must be closed. But I want my eject button to do the opposite of that. So I'm using a resistor to pull the signal down to ground, then 3.3 volts to pull it back up again when the button's pressed. The reset button is easy, it just connects straight on, except soldering to the button melted the hot glue. Burada 3.3 vermesi gereken yerde 3.5 verdiği için onu dirençle işte ayarlıyor. Öyle söyleyeyim. Had to go chasing the button around. But where am I going to put the disk drive? Elektrikten pek anlamıyorum ama İngilizcem iyi olduğu için çeviriyorum. Well, I think right about here is going to be good. How good is hot glue? Really works for just about everything, except for the things that it doesn't. Need to make some holes for the wiring. Hocam çok kötü. But once again, the Adam darbeli matkapla giriyor. Hani duvarları oğlum ufak bir wiring is way too short. These two need to reach to these two connectors hidden under here. I didn't find any helpful connectors for this one, but I found some solid core wire which pushes into there quite nicely. I'll just solder the other end to the motherboard. I'll stop the wires falling out with some hot glue. This one's going to be harder to extend though. I'm going to try and use the rest of that 3DO ribbon cable. I need to attach this onto here. Hopefully I can scrape off some of this plastic so I can solder it together. For this I'm definitely using flux. It'll help the solder flow onto the... Hocam bir de şu elemanın videoları çok sarıyor beni. Bayağı sarıyordu. Acaba yeni videoları var mı? Bu ne hocam? Var. Oo. Bu izlenir. The metal. Whoa, the plastic's melting from the soldering iron. I'm actually kind of amazed by how easily this is soldering. I kind of expected the whole ribbon to disintegrate. I'm going to leave this tape wrapped around here. It's called Captain tape. It's heat resistant and insulating. Having this ribbon cable so long and running straight over the top of the power supply has me kind of worried about interference, but it's too late now. The game in the cartridge slot. When it gets to this, that means it's working. Oh, the controller's not working. I really should start checking consoles properly before I build things out of them. So it turns out there's actually a fuse for the control ports. I even used one of its solder points for the eject button. You can buy these fuses, they're really cheap. You really shouldn't leave this unfused, but I'm just gonna leave it unfused. This is way better than the TI-83 Plus version. Now let's see if that mod chip works. Maybe we can do some proper gaming. Looking good. Oh, it's got no colour. Some versions of the original PlayStation need an additional mod to get colour on import games. Since I've already hot glued the motherboard in and stuck things all around it, I can't. Don't we get that during the... It's definitely Pepsi. Emulate that. So emulate that. Games. Emulator, I can even play Nintendo games, although they're slightly glitchy, and I can't play Super Nintendo games. This thing just arrived. It's straight off AliExpress, so the quality is yet to be determined. It was designed by 9995. Screwdriver, which is kind of worrying. I don't know why we would need one. And
turned into a fake TV station. Almost every game console worldwide between the Bu Super Famicom yani şeydeki Japonya versiyonu. RF generation and the HDMI generation used Ama composite video as the default output. ikinci It's not to say there weren't versiyonu regional galiba. variants of composite video, but it was still composite video. But there are some video formats İkinci that are better than versiyonu bu. composite video. The next step Yani Super Famicom Slim oluyor aslında, öyle söyleyeyim. O dönemlerde bir de tek konsolları 2-3 tane versiyonu çıkıyor. Hatta NES'in de Slim versiyonu var. Bayağı. is S-Video. A lot of TVs only supported composite video. Aga A lot be. of game consoles only supported composite. American SNES might have a chance, but it doesn't fit on there. We're just gonna have to sort of sit it up the back. Perfectly fine on the American Super Nintendo. Maybe it's had a different 3D printed base. It would work perfectly fine on the American Super Nintendo. Maybe numbers could make a US SNES version. Ekstra Wow, bağlanmıyor. it works fine. Ama I'm ne sure of perfectly. Different 3D printed base, buna it da would olmuyor. work perfectly fine on the Ne American Super Nintendo. oluyor Maybe bu? numbers could make Avrupa a US SNES version SNES'lerine too. mi? Now here's one that'll be Hocam Avrupa SNES'lerine uygun. interesting. It fits perfectly. This is a PAL version Super Nintendo, Evet. which is what Australia and most of Europe got. Evet. I'm not sure Avrupa SNES'lerine if uygun. the PAL version Super Nintendo outputs S-Video, and I'm not sure if a bit jittery. The scrolling doesn't seem very Okay. smooth. I'm going to plug this into my CRT monitor and see if it's the same. Nah, that's scrolling smooth. So the monitor's introducing some jittery scrolling Hocam yok. effect. Yeah, it's actually pretty gross. I don't like that. So yes, it does. Zaten bu oyunlar şeyde oynanır. CRT'lerde oynanır arkadaşlar. Neyse. Şimdi gelin bir de benim sevdiğim eleman olan Peter Cantor'ın The Quest to Play Every Sonic Game on an Xperia Play. Şimdi Xperia Play nedir diye bilmeyen arkadaşlara, Xperia Play bir telefon. Dur. Heh. Bir telefon ama aynı zamanda bir oyun konsolu. Evet. Hem telefon hem oyun konsolu. Size ne anımsatıyor? Ben söyleyeyim mi ne anımsattığını? Aha da bunu anımsatıyor. PSP Go'ya baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Telefon kadar ufak. Dur. Telefon kadar ufak bir oyun konsolu. O zaman ne yapalım? Onu telefon yapalım amına koyayım. Adamların mentalitesi bu zaten. Ama ne yazık ki Android bir işletim sistemi olduğu için çok yavan. Yani doğru düzgün PSP oyunlarını bile zor oynatıyor. Tamam, PlayStation 1 oyunlarını oynatıyor evet, ama kendisine özel olarak hazırlanmış oyunları, yani özellikle optimize edilmiş olması lazım. Emülatörle oynayacaksanız çok sıkıntılı bir konsol. Hatta gelin izleyelim efendim. Altyazı otomatik mi, siktir et. This is a 2011 Xperia Play. Some people call it the PlayStation phone. Me, I call it Pookie. One of the only phones I know of that has a built-in D-pad, control sticks, everything. Çok kötü. What kind of games we got going on this thing? Well, Baksanıza. none. Those are fake. But I hack. I have ways around things. Cream, hit me with some APKs. We'll start off simple. Cream! The really obnoxious thing about this, for all its cool features and high-techness, it doesn't have a file browser. There is literally no way to pull up files on this thing. So I gotta send them all through Bluetooth, except... why don't you just use the web browser to download the file browser? Every website has blocked the web browser. This is from 2014. Why don't you get a better web browser? Because I can't put files on this. Why don't you get a file browser? Android 2 bile hatta. Shut up, you're gonna end up like this guy. So I have every Sonic game. I have an emulator for every platform. I have no faith it's gonna run them. I should have transferred these before I started recording. So stock, this is the only way, this notification is the only way I can open this file on this phone. Just parse my butt. Okay, please. I called you Pookie. Oh, sick. Okay, this will make my life a lot easier. Something really simple. We got Gensoid. Look at that. How hard was that? Was that hard? Parse, you're gonna get parse of my foot up your butt. Where it begot? Oh, it begot here. Little logo and everything. Hocam, eski telefonları çok severim. Harbiden de. Gerek tasarımları, gerek eski arayüzleri de çok severim ben.
Ama şimdi kullanmaya da kalktığınızda imkansız, hiçbir işinize yaramıyor. Evet, çok güzel. Size farklı bir deneyim sunuyor ama kullanışsız ne yazık ki. Ya bilmiyorum, belki de ben o yüzden bu yeni iOS sürümünü biraz fazla sevdim. Yani bence ya iOS 26'nın tasarımı güzel ya. Yani ben ya ben o işte neydi? Aero tasarımını seven biriyim. It's gonna be like a Bana red güzel skull with like hissettiriyor. an X through when I pirate things. Alright, we got Mean Bean Machine. Apparently that's the only file I got. Oh, sorry, I gotta turn my audio device on here. And it's a great day for racing. Afiyet mu? Afiyet. Gentlemen, start your engine. And he takes the checkered flag. You can't adjust the volume on that, and it does it every time you start it up. So I haven't even started a game, and it turns out this is the ultimate. People have been looking for this forever. This is the ultimate Mean Bean Machine device you can possibly get. Ya çok kötü ya. Heck yeah. Oh, we're actually setting up a good one here. Hold on. I remember how to do this properly. Okay, 1 minute. I think I messed it up. Alright, we just launched. Yippee! Yahoo! Heck yeah. Ooh, me and too much spicy food. No way to quit. This is the worst way mean being. Moving on, we can get slightly more advanced here. Got a couple Game Boy Advanced emulators, a couple games, I hope. Apparently these are text files. It's cute enough. I got like 15 of every single type of application because last time when I was trying to run every Sonic game in the Nokia Flip Out, I almost died of my own hands. I must have GBA BIOS. That's a thing? Fine, I'll get BIOS. I mean, I'll get my BIOS that I own. Cream, get your BIOS that Cream owns. That's Oğlum anlayamadığım şey şu. Game Boy Advance'de konsolu için neden bir insan BIOS ister ki? Ya bu kadar yapmayın be abicim. Neden ister? Çünkü doğru daha geçendi konu. Evet, Nintendo yüzünden ister. wild. For me? Pinball. Congratulations! You've discovered the best way to play Sonic Pinball Party! Again, something everyone asked for. Peace has returned to the world after Sonic foiled Dr. Eggman's last evil plan. So, the last one would have probably been the movie. So they probably got Jim Carrey in this and stuff. Sonic must save his friends at the pinball tournament. How do I find myself ever playing this more than once in my life? Why would you use left and right instead of the triggers? I feel like I've complained about that before. I look at every spin-off pinball game ever made. I guarantee I talked about this. What else is there to talk about? Oh, hey, Sonic's in the middle of the thing. You can hold the ball with the paddle. I wonder if they got Keanu Reeves to voice Shadow in Sonic Pinball, guys. Immediate loss of life. People would rather die than listen to that. What if we do one of these? That was awesome. Alright, I'm not in pinball mode anymore. I got really good for that video and then I lost all my skills. But, best device for Mean Bean Machine and Sonic Pinball World. Once upon a time, I had a Sony Xperia Play. I sure love Sonic game. Sonic! Benim eskiden bir tane de konsol vardı böyle PSP çakması. Game Boy Advance oyunlarını oynatan. Onu da bayağı atıyordum ya. Bak, bir Sonic Advance bir de Pokemon Emerald oynuyordum özellikle çok. Pinball Land did. He's probably voiced by Colleen Ballinger. I forget her last name. I love the Xperia Play, guys. He canonically throws up when he does a spin dash. Hey, was this the same music that I was just playing in Pinball Party? Peter, fact check me on that. Cream, you're the editor now. Cream, when you edit this, fact check that. See if that's a fact. That'll be a fun thing that no viewers care about. We'll do SNES. Oh yeah, okay, we do have actually some Sonic games. Meanwhile, in Station Square, I knew Sonic was mad. Once again, the three superheroes, Sonic, Tails, and Knuckles. Hocam Sonic'in nasıl oyunları olabilir ki SNES'te? Ha? Sonya? Oh, and his sister Sonya. She alright.
Captain Falcon? I'm fighting for freedom. Sonic Blast I Man. think I'm allowed to make fun of him. Okay, we got Captain Choi here. Captain He Choi? turns into Ultra Guy. Sonic himself, the Hedgehog Man, transforms into Captain Falcon. And then his sister Sonia transforms into, Hairspray Sonia. This is actually pre-mapped to these, which is kind of insane. Doğru. Alright. Ooh, E. She turned into a Beat 'em up. dolphin? Oh, Oh, the Predators from Alien vs. Chris Hansen. Angry I Birds see. gibi. Off to cook a chili dog. What does Sonya do? Alright, this is officially the best console to play, whatever it was called. Sega Saturn, and I doubt any of these are gonna run. Here's one. Sega Parse it. Saturn'u çalıştırırsa iyi bu arada. Yani Sega Saturn PlayStation 1'den bile kat yok lan, ne PlayStation 1'i siktirdin aman okuyayım. PlayStation 2'den miydi? O Dreamcast miydi? Sega Saturn hangisiydi am? Sega Saturn. Ha. Tamam. Her türlü PlayStation 1'den bayağı bir güçlü bir tek konsol bu. No, you won't? That's weird. Parse this one. No, you won't? That's weird. Parse this one. Oh, you won't? This is Android Gingerbread. I want to explain this very briefly. You can... Gingerbread, Android, Gingerbread yani 2 mi olması lazım? Yani 2.3 tabi. 2.3 ile 2.3.7 arası. jailbreak the phone and give it a newer operating system. It can go up to plenty of newer things. It doesn't change a whole lot besides which apps are compatible Jailbreak with it. I değil, was trying to go root up to aslında. Jelly Bean, which I think is 4. Eventually, after hours of trying, I Doğru. failed due to my lack of... Telefonu rootlayıp ona Jelly Bean ROM'u atabilir. Ama o ROM'da ne kadar düzgün çalışır o sıkıntı. Bakın telefonu rootladığınız zaman tamam sürümünü yükseltiyorsunuz ama onu sürümü güncellemek veya yükseltme seçeneği ROM'u yapan adamın inisiyatifinde. O tehlikesi var. Yani. skills and lack of patience. But you can do that. Now, I decided, purely for the sake of making an approachable video to the layman, that I would not upgrade the operating system. Ya, And nothing salak worked. mısın It's ya? entirely Yapmışsın. possible that the N64 ones will run. It Satürn çalıştıramadı mı? actually recognizes 2 of these, 3 of these, 4 of these. Nintendo 64'da hayatta But I'm çalışırmaz. fully aware there are more capabilities within this phone. I'm just saying that so you won't nag me about it. Çalışırmaz. This is the equivalent of me as your parent, Çalışırmaz. like stuffing a bunch of gummy bears in your mouth and saying, "Shh, trying to watch me football game." So I'm trying to make this guy fit in. Can we just load Mario? Hello. Hey, Mario. Who do you think you are? Does this work? Not really. These work? Oh, Ben dedim. dang! Mario got shot. Çalışırmaz oğlum. No. Well, we're still trying to run. Ne? O Mario'dan mı geçti Sonic Dang, Mario got Advance'e? shot. No. Well, we're still trying to run a very hard to run Sonic game. Of course you're not going to run. Touchpad. Xperia Play settings? Wait. Who did that? Why do these not work? I was promised working D-pads on my little tiny phone. Baby phone. Okay, brother. Genius mapping. I can punch. That's it. It's actually very possible these just don't work, because I did get this device kind of cheaper than usual. Thank you, Patreon people. Cannot make these videos without you. Thank you. $80. There is definitely a way to Yenilenmiş iPhone 6 falan alın aman koyayım. use the Onu emülatöre çevirmeye çalışın diyeceğim de yok. Yenilenmiş bir tane Samsung alın. Tamam mı? Ona bir ROM çakın.
O Samsung'larda batarya falan tipinde daha iyi oluyor iPhone'lara oranla. Oynarsınız abi. Controller for it. There's also ways to go to space. I don't know how to do them. Retro arka Yeah, kurarsınız en I azından. can long jump with the touch screen. I can claw grip it. The speedrunners do this, and then they kick, and it gives them more. But I didn't kick. Do I have to let off the control stick to kick? Ooh, this is hard. Time's on pace though. PB. Oh, here's King Babam. Come here, Kingy. Oh, he's dead. We beat King Babam. Goodbye. Mario 64 Sonic Edition Plus. I would be perturbed if this actually worked. I find this extremely unlikely. Things don't just work. I love being wrong. Not exactly. Whoa! Çalıştı. You what? Oh, and she's even prettier now. Hocam burada Prenses Peach olması lazımdı. Graceful Sonic Heroes are finally developed the old weapon in 3D. I'll conquer the world. Think you can stop me? Dr. Ivo Eggman Robotmuş. Hocam. Guess what, Sonic Heroes? I finally developed the ultimate weapon, AK-48. I have him. He's there. Okay, I've never used this control stick before. I'll fully İyi admit it modlanmış is ama. probably not the best way to play this game. No, Knuckles! Hey, bud. Who's that? Oh, they added the wisps. Whoever made this should Bu kalırsan değil mi be? die. Their hair blue. Oh, hey Sonic, how's it been? I see you're doing fine. Still chasing Eggman? Yeah, okay, I'll cut to the chase. I got drugs, they're in my pocket. Ooh, what is that from? Happy Feet. Time for you to get Tails. Sonic, it is good to see you. Eggman is up to no good as you can see. I'm having troubles activating brain cells. Oh, dang. Oh, we can actually move. Holy. Just go up that. We can get emerald shards? It's crazy. Was that Big the cat? Oh boy. You sure do taste good. This control stick really ain't that bad. Like, okay. Hocam Sega'nın tek yapması gereken şöyle bir oyun da amına koyayım. Sony'yi 3 boyut aktarırken ama onlar saçma sapan şeyler yaptı onun yerine. Oh my god. Yapamadılar daha It's crazy doğrusu. how this little device can run a game this fast, and I'm dead. Well, I'm incapable of beating him due to being bad, but I'm also very excited to see what else runs on here, so that's gonna be my excuse. We're gonna get a little funky here. We're going to try, in big parentheses, to run the PSP. PSP, in fairness, did exist around this time. This device was from 20... Shh! It recognizes the app, and it probably has a pretty similar hardware. I mean, it is a PlayStation phone, in a sense. Oh, let's go. This would Oluşturdu definitely mu? entail the most modern Sonic games that we could run on a Ama çalıştırsa bile 3 boyutlu oyunları zar zor oynar. Çünkü bende bir telefon vardı Xiaomi Mi Go diye. Onda bile Persona 3 Portable'ı bayağı bir kasarak oynuyordum. Siz düşünün. mobile phone that I've done for this series. Said to be pretty crazy. Crazy hamburger. I'm excited. Oh, who designed this UI? It was Smelly Boy. Hocam, Smelly Boy designed this. D-pad'i de Sonic Rivals, kullanabilirsin. because it is the only Sonic game Sonic on there. Rivals'ın Also the best Sonic game ever PSP made. No versiyonu reason mu I var? want to play anything else. Çalıştıracağını Oh, sanmıyorum doesn't like diyecektim. this. Well, it did technically. Varmış lan. Hocam olayı ne ki bunun? Ay aman. Kötü ya. Run settings. Çalışmaz yani. Two settings. We can hit X or square. There are not many settings. Let's just try it again. I mean, Ya çünkü sistemi de kötü bir sistem. Yani
telefon için evet ideal ama oyun oynamak için de gerçekten de kötü bir sisteme sahip. Fiyatının pahalı olmasının sebebi de o kızak mekanizması var ya, o yani ondan o kadar da pahalı, yoksa o kadar da etmeyecek bir telefon The hardest part is just ya da tapping it anyway. konsol. Yani ne derseniz. Yeesh. Hey, that's farther than we got last time. PS2. Yani bir telefon için çok pahalı, bir konsol için çok kötü. O yüzden tutmalıyız zaten, amına koyayım. Bak al işte, keşfe bak. Parse. The P stands for parse. Alright, that didn't work. PlayStation 2 BIOS'u mu var? Sen onu siksen çalıştıramazsın. The P stands for parse. Alright, that didn't work. There's a Yani şu MiGo'da bile olmadıysa PlayStation 2 emülatörü, onda siksen house in olmaz. New Orleans. There's a timeline where that worked. Alright, Dreamcast. I think that might be before Çalışırmaz. PSP. It definitely is. But just pretend like we didn't PSP'yi bile çalıştıramayan şey Dreamcast'ı, bak PlayStation 2'den bile daha güçlü bir konsoldan bahsediyoruz. do that. I didn't get a PS1 emulator. I don't really remember why. Look at that. It actually recognized these. Recast, I think. It is hard to find applications that run on 2.3.2. Çalıştırmaz. Anything older, I don't even think exists. I'm pretty sure that Android 2 was the first Android, but we do have a Dreamcast. Hocam bak, bu telefonda maksimum Minecraft Pocket Edition oynayacaksın ama maybe it'll. ilk versiyonlarını falan böyle hani Nether'ın olmadığı ve Nether'a gitmek için, ama tırnak için Net'e gitmek için o bir kurduğunuz şey vardı böyle Diamond'da bilmem neyle. Anca onu oynayabilirsiniz. Evet. Hello? There's a crash. That's fine. Okay. It crashed when I opened settings. That's a real good sign. Hocam root at bak, root at, sen de rahatla, biz de rahatlayalım be. Try this one. I gotta pee again. I just peed. Üşengeç bir adam olmadığını da biliyorum. This is insane. Ha, biliyorum yani, Nobody's ever yapabileceğinin had to de pee again after farkındayım just ama peeing. yapmıyor. Use current folder. Crashes again. Ayağıma vurdum. Alright, another version. Application not installed. Why'd you give me a little green check mark like you're some kind of some poop? BIOS missing. Put BIOS in SD card, DC data, DC boop in. Okay, I can do that. Hocam niye gülüyor? I can't. We're gonna go inside the games folder, and naturally, this is where we're gonna put our Dreamcast games at. And it's a great day, Good grief. gentlemen. Start your engine. And he takes the checkered flag. And he collides. It's a fatal car accident. It's actually been a few days. I've had time to gather not only my thoughts, complete my daily meditations. I'm also babysitting Pika Bob and his son Bob Pika. Bob Pika, evet kesinlikle. I got a couple new Dreamcast Ya da emulators. Bobcu. Different versions of Raycast technically worked, but each one had a different glitch in the software that didn't let me choose BIOS. Pika Bob. Apparently it's not going to parse any of these, is it? Yeah. Maybe just it being a different day, the moon being in like a different orbit right now, would lead me to be able to work this one. If I go to settings, it should just crash. It didn't crash! Select current folder. Okay. This is farther than last time. Will it Çalışmaz. actually run the games? Xperia Play is the perfect device. Cream, riddle me frickin' this. Like, are you getting this? Like, do you understand the troubles I'm going through here? Why don't Great you, Games does run on Xperia Play with more why don't you skill. pay attention to me when I'm talking to you? You see the kind of technology we're working with and how no apps work for no reason? Okay, we're getting a bit desperate. By we, I mean just me. It is entirely possible. Limbo runs on this. Limbo ne lan? This is a Windows emulator, Aa, apparently. I highly doubt this will run. Like, if you can't Emin run a değilim ya. game, how can you run a game? Very cool. Alright, load VM. New. Alright, no bootable device. Right. How does one do this? 8 bit Okay, miydi, so I 16 can bit attach a miydi o? CD-ROM. 64 megabayt memory. Okay, I've used my boy powers to insert a version of Windows 98. We got Windows 98. Now just ignore that other file. Wishful thinking. Let's get excited about that when the cows come Hocam home. Sonic Good luck, have School fun. dedin Baldi's.
No shot. Baldi'nin And the D-pad esinlendiği works? oyun. Did you know that sitting uncomfortably is the leading known cause of me being sad in the US? I'm supposed to look like a doctor. Well, I be staying happy because FlexiSpot has spotted setup cannot install Windows 90 on your computer. It does not have a hard disk. Alright, that's fair. Okay, hard disk. We gotta make one new. I mean, we got space, dude. We don't Hocam need bu ne it. ya? We'll call it Ekranda. Dusky. Baski. VNC connection failed. You'll never believe how I got it to work. I restarted the device. I also sacrificed Pika Bob's son, Bob Pika. No loss. Press enter. I also figured out how to open keyboard. It will now restart. A driver is provided, that's good. We prefer not to have to provide things ourselves here. Oh, percentage of formation on drive C, yes, very tech. I also wiped the screen with a little cloth so my fingerprints aren't on it anymore. The things I do around here. Cream, quit staring at me like that. Brigatito, you can't even stare at me on this side of you. That was a little insensitive, I'm sorry, bud. My bad, dude. Oh, I found your other eye. See, bud, we can transplant it on sometime. Can't wait for this to not work. Twiddling thumbs nervously, Cam. Whether this works or not, it's cute. This is giving me cute vibes. What the heck? Finger touch? Anyway, I don't really want to mess with this. Things haven't been going so great since Mario 64 Sonic Edition. Things hadn't gone great before Mario 64 Sonic Edition. Harbiden But ha. Windows 98, Şu an this guy's my tıklamamak dog. lazım. He pulls through every time I need him to. Oh hey, if I'm gonna get that, if I'm gonna get this running. And it's a great day for racing. Estimated time remaining 124 minutes. I estimate I'm finishing this recording another day. I could have swore that said afterwards you're invited to the Discord. Day 5? Great day for racing. Oh! Wow. What do you think, Fika Bob? Ruining that audio quality. Would you look at that? I think I have it written down on the internet archive somewhere. I just hallucinated. Venom took over Windows 98. You already did that, though. But you told me. You promised. It's a new day. And it's a great day for racing. Start your engine. As you can see, we have booted to desktop. The exact moment was not caught on camera. Actually, it kind of was on my second channel. Sonic Boom mu Jeez oluyor bu? Louise, what in the world was that? Holy cow. Okay, that was my Sony Ericsson finishing loading. Xperia Play, wow. Windows 98 in a Sony Xperia Play. Cream, are you seeing this? Come take a look at this. Come see this. It's doing a little animation. It just doesn't have any audio. That's awesome. It's actually playing a thing in a thing. It's pretty crazy. Cream, get your head out of the camera. It can be artsy. You know, the cursor's moving all right. I don't know if one does, because I can't really click and drag. I call this one Sonic. See? Flip that upside down, look at it backwards. Sonic. Okay, we can do better than that. Can I insert a disc from here? As a matter of fact, we can. I got a Schoolhouse ISO. Schoolhouse is a game that I should have maybe played on YouTube one time. Sonic Rally. Really? I am at least looking at a little tiny picture of Sonic on Windows 98 on my Sony Ericsson Xperia Play on a Friday on my birthday? Give me a happy birthday. No, you're kind of a jerk. Needs at least 256 colors. Interesting. This is fine because I think I can switch to 256 colors. It's not fine because that's going to be really hard for me to do. Everyone always says, I grew up doing this, I grew up doing that, so I know how to do this. It's like, man, I grew up with Windows 98. I knew how to do Windows 98 better than people that didn't grow up with Windows 98, but I was also 4. I didn't
actually sit down and learn how to use all the little intricacies. Like people are like, oh, I can set up a web server in Windows XP. I can set up a DNS XG 64-bit because I grew up using. It's like you didn't do that when you were 5. You learned after the fact. I don't know, man. A lot of fakers out there. Cream. Give me more TM out. There we go. Do we have 256? No. Hocam. Grafik There's kartının something in the driver'ı yok. VM we can do. It could be VGA configuration. Could do a different CPU model. Color mode. This makes sense. Why would it not be in Windows 98 though? Why would you? Oh, I'm a little crybaby. Ooh, I got it working. Ooh, I'm so mad. So you're gonna be here now, right? No, I might have to reset. Never gonna... Hocam şuna bir root atsaydın her şey çözülecekti bak. Ha! 256. Y'all didn't think I could install drivers in Windows 98. Just need updated Vista drivers or whatever it's called. And you can get those online. I can't tell you if you can get those online, but you can get those online. And there's like a tutorial or something. I don't know, but you gotta get the right drivers for it. Normally you do that in the VM if you're on a PC. You gotta understand the amount of pain this is because 98 is known for you have to restart it after almost every change. This would have taken one singular day instead of 8 if that weren't the case. Drink P to that. Click it! Click on the school! Look at him! I can at least look at him. I can at least see him. He can look at 2 different people at once. Even the mouse is running better. It's like, alright, you've made it this far, we'll quit faking about that this doesn't run good, considering you're true. Please ignore the fingerprints. This is the least of my worries. Oh! No way. Yeah, that's fine. I could absolutely care less. Yes. Oh my goodness. Sonic freaking Schoolhouse. Now riddle me this. Do the control stick pad work? Oh, it does! Oluyor. And it's absolutely going insane right now. We can enter stage. We just gotta time it. Was that the timing? I think I can click on the door from here. My mouse will get past this invisible wall. Let's go! I'm ready, Sonic! Yippee! Click on me for help. Oh, I need it. I just not willing to ask because I know you can't actually help me. Alright, what do we got here? Tap to quit turning. Can we answer a single math question? Now, the hard part about this to begin with is going to be figuring out what the answer is. Something I'm not particularly good at. Hey, Sonic. Alright, 3, 2, 1. 0, 4. 1, 2, We're 3. looking for 0. Oh, there's a 0. Oh, I almost nailed that first try. That would have been insane. It's crazy this girl. 7? Give me 0. It's 4 move. There it is. Okay. We've collected the 0. Okay. Yeah. Freaking elephant! Oh my goodness. You know, I was thinking I would be like, oh, if I can get Windows running on this, I can do Schoolhouse. I can do Sonic CD. I'll get that running on it. It's so much better. Oh, this is so smooth. I haven't seen in like a normal any device would be the ability to play the newest Sonic game on it. Now, one way we can do that does exist. We have a singular app that will work in this. Supposedly, I can stream a PC of newer decade to this thing, allowing me to therefore play literally every single Sonic game known to man on my Xperia Play. Oh, say Can You Seed by Dr. Seuss. I cannot believe I figured this out. Okay, this is not meant to be a tutorial. I'm going to tutorialize a little bit here. This is the version of VNC Viewer you need to run in 2.3.2. I wonder if there's some kind of quality adjustment we can do here. Okay, hey, this is kind of playable. It literally looks like 256, like we might as well just be playing this in Windows 98. Maria! Shadow, I don't want you to listen to Black Doom. That Bu bildiğin şey renkli mürekkep ekranlar oluyor ya. Bildiğin o şekilde olmuş yani. Gerek yok oğlum. I know that it is accurate to what's happening on the screen. It's just
Hocam şuna bir tane root atıp üstünü sonra işte o tüm emülatörleri PlayStation 2 dahil onları yüklediğin zaman belki bir nebze idare eder bir konsol olabilir ama sanmıyorum, işlemcisi de kötü çünkü abi oynatmaz. Oynatmaz yani, baktığınızda çok gereksiz bir telefon. Aynı şekilde oyun konsolu. O yüzden Xperia Play gerçekten de pişmanlık. Ha, ama şu anda koleksiyonluk değeri var mı? Yani yok. O kadar da pek bir koleksiyonlu yok. Belki 50 sene sonra falan daha da bir koleksiyon değeri olabilir. Her neyse. Şimdi sırada kitap okuma. Arkadaşlar. Kitabımızı okuyacağız. Şöyle. Burada bu gece bu kitap bitiyor arkadaşlar. Ve yarın bir kitap okur muyum bilmiyorum. Belki onun yerine canlı yayında edit yapabilirim. Hani bir gün bir ara veririm okumaya. Versem mi ya da? Sanmıyorum vereceğim. Ya da bilmiyorum, neyse. Böyle okuma modu tamam. Güzel, sen gel bakalım şöyle. Bunu kısalım. Ben 2 dakika gidip sonrasında geliyorum. Geldim. Evet. Ya ben nasıl bir okuma şeyi alsam? Şurada kalsın. Bunu şöyle alırız herhalde. Şöyle bir şekilde okusam. Gözüküyor da iyi. İyi, güzel. Şimdi biraz şöyle kendime ayarlayayım. Tamam. O halde başlıyoruz efendim.
Nereden başlayacağımı bilmiyorum yani. Katilin hem ana karayla hem de adayla bağlantılı olması ve katilin ben yani Morius olması ve Morius'un ben olduğunu bilmememiz. Hani karakterler tanıtılırken sonradan takıtılması falan filan derken yani güzeldi. Güzeldi, gerçekten de güzeldi. Ee, Ama dediğim gibi katilin Morius'u olduğunu hiçbir şekilde bulamazdık zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Morius'un Chiori ile sevgili olduğunun hiçbir kanıtı yoktu yani. Kitabın bize sunduğu bir kanıt yoktu. O yüzden çıkmasına şaşırdım. Yani şaşırdım yani beni şaşırttı. Yani bize en ufak bir ipucu dahi sunmadı aslında. Öyle söyleyeyim. Birkaç tane yerde sundu mu? Yani evde olmaması ama aslında yani evde olmaması normal abi yani herkes evde olacaktı diye bir şey yok yani. Ama onun dışında başka hiçbir şey sunmadı bak. Vay be. Vay be. Güzel bir kitaptı. Gerçekten de güzel bir maceraydı. Yaklaşık ne zamandan beri okuyorum lan? Bir hafta oldu mu acaba? Dur bakalım. Hop. BedriBey. Gel buraya. Canlı yayın. Canlı yayın. Ha, hocam bakalım. 7 gün. Dur bakalım. Bu değil. Bu. Buna bakalım. Yok bu da değil. O zaman bu. Değil mi? Evet bu. Yaklaşık 4 Ekim'in birinde başlamışık. Bugün Ekim'in 5'i. Vay be. 4-5 günde bitmiş. Ha, tabii normalde 4-5 günde bitecek bir kitap değil. Çünkü ben bu kitabı yayın yapamadığım sırada da okuyamadım aslında. Nereden baksanız ben bunu çok rahat 2 günde bitirebilirdim. Yani normal zamanlarda. O da şöyle işte kütüphanede ne bileyim 50 sayfa. Tabi burada da bir 40-50 sayfa böyle 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 her türlü biterdi ama güzel kitap ya valla. Yani okuması keyifli bir polisiyeydi. Zaten fazla uzun da değil. Sıkmıyor da. Aksine akıcı da. Olaylar böyle bir yani karakterlerin kendi arasındaki tartışmalar vesaire derken ortalık alev alev ve en sonunda gerçekten de alev alev oluyordu. Neyse. Bu halde bugünlük BedriBey'den bu kadar. Yarın bakacağız artık. Hani canım ne isterse onu yapacağım yarın. Her neyse. Yarın yarın Allah'ın izniyle kısmetse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a ısmarladık. Bay bay.